Herkese merhabalar, ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber SketchUp'ta arayüzü tanıyacağız ve temellerini anlatacağız. SketchUp'ı ilk açtığınızda böyle bir ekran karşılayacak sizi. Hatta biz tekrar açalım. Burada yapmamız gereken ilk şey template seçmek. Yani santimetreyle mi, metreyle mi ya da arayüzdeki renklerin farklılığı vesaire. Ben burada mimari ve santimetreyi seçmişim. Favorileri eklemişim. Bunu değiştirmek için de şu orta noktalara tıklayabilirsiniz. Ben bunu seçmişim ve buraya tıkladığınızda SketchUp ekranınız açılır. SketchUp'ı ilk açtığınızda böyle bir ekran karşılar. Sizi ilk gözüme çarpan şeylerden biri burada bir insan figürü var. Bu insan figürünün olmasının nedeni aslında burada herhangi bir model yaptığınızda insan ölçeğinde nasıl durduğunu görebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Sonra burada bir koordinat sistemi var. Koordinat sistemi birazcık farklı. X, Y, Z yerine burada X yerine kırmızı çizgi, Y yerine yeşil çizgi, Z yerine de mavi çizgi kullanılmış. Sonra sağ tarafta bir panel var. Bir de üstte panel var. Burada çizim araçları var. Ve standart her programda olan üstteki barlar var. File, Edit, View, Kamera gibi. Şimdi şu üstteki barı bir inceleyelim. Tabii hepsini detaylı bir şekilde incelemeyeceğim. Önemli olanlarını göstereceğim. File, her programda olduğu gibi yeni bir dosya açabilirsiniz. Mesela herhangi bir çizim yapalım biz buradan. Buradaki kalem aracına tıkladım. Şöyle rastgele bir şeyler çizdim. File dedim. New dedim. Gördüğünüz gibi çalışmayı kaydedeyim mi diyor. Hayır diyorum. Ve yeni dosyam açıldı. Sonra burada yeni template açabiliriz. SketchUp'ı ilk açtığımda burada bir template seçmiştim. Favorileri de eklemiştim. Gördüğünüz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Tek kullanmayacaksınız. Sonra klasik kaydet, farklı kaydet, sonra template oluşturabilirsiniz, onu kaydedebilirsiniz vesaire. En önemli iki özellik var. Import ve export. Import herhangi bir farklı dosya uzantısını SketchUp'a aktarmanıza yarar. Mesela AutoCAD'de herhangi bir çizim yaptınız, bir planınız var, bunu import etmeye yani SketchUp içerisine aktarmanıza yarar. Export var. Export'ta SketchUp'ta yapmış olduğunuz herhangi bir modeli farklı formatlarda 3 boyutlu veya 2 boyutlu olarak dışarıya aktarmanıza yarar. Sonra Edit'e gelelim. Edit'te de kopyalama, yapıştırma işlemlerini vesaire yapıyorsunuz. Mesela şuradaki figürü seçtim. Edit'e geldim. Bunu kesebilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz ya da kesip kopyaladığınız herhangi bir şeyi yapıştırabilirsiniz. Veya burada Paste in Plus var. Bu en çok kullandığım özelliklerden biri benim. Kopyaladığınız veya kestiğiniz herhangi bir şeyi aynı konuma yapıştırmaya yarıyor. Burada silme özelliği var. Tabi bunları buradan yapmayacaksınız. Kısa yoldan atayacaksınız. Burada göstermek istediğim iki şey var. Burada Hide diye bir şey var. Hide'a tıkladığınızda seçmiş olduğunuz objeyi geçici olarak görünmez hale getiriyorsunuz. Hide dedim mesela. Gördüğünüz gibi görünmez hale geldi. Geri getirmek için de Edit, Unhide dedim. Last veya All diyelim. Gördüğünüz gibi figür geri geldi. Sonra yine seçelim figürümüzü. Edit. Burada Lock seçeneği var. Yani kilitleme işlemi yapıyoruz. Tıkladığımda artık bunu ne taşıyabilirim, ne kopyalayabilirim, ne kesebilirim. Edit'e geldim mesela. Kesme işlemi, kopyalama işlemi gibi şeyler, silme işlemi kapalı. Çünkü kilitli bu. Unlock diyorum ve buradan Select veya All dedim. Gördüğünüz gibi açıldı. Artık bunu kesebilirim, kopyalayabilirim veya silebilirim. Burada View'a geldim. View'de de Toolbars'ı anlatmak istiyorum. Toolbars'a tıkladım. Burada farklı farklı özellikler var. SketchUp içerisindeki eklentiler var. Buradan açıp kapatabiliriz bu eklentileri. Mesela buradaki eklenti neymiş? Getting Started. Şimdi bunun tikini kaldıralım. Sonra burada size bir şey göstereceğim. Large Tool Set. Buradaki tiki aktif hale getirdim ve buradan Close dedim. Şimdi burayı niye kapattım? Burada gereksiz bir sürü özellik vardı. Burada daha bir özet var. SketchUp'ın özeti diyebiliriz buna. Large Tool'u şöyle mavi kısmından tuttum. Sola doğru yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Bu bardaki her şeyi bilen bir kişi SketchUp'ı %45, %50 civarında bildiğini söyleyebilir. Çünkü SketchUp dediğimiz şey
İsminden de anlaşılacağı üzere sketch yani çizip, up yani yükseltirsin. Burada şu iki çizgi arasında çizme işlemini yaptığımız özellikler var. Up özelliğini de yani yükseltme özelliğini de burada push pull ve follow me özelliği yapıyor. Yani şu iki paneli bilseniz aslında modelleme yapabilirsiniz. Ben size gereksiz teferruatları girmek yerine direkt olarak bir modellemenin içerisine sokmayı düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok sorunla modelleme yaparken sorunla karşılaşırsanız o kadar çok akılda kalan bir eğitim olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de böyle öğrendim. Burada anlatmak istediğim bir de sağ tarafta default try diye bir şey var. Burada da anlatmak istediğim bir özellik var. Sonra zaten diğerlerinin teferruatıyla anlatacağız. Entity info. Burada herhangi gördüğünüz gibi no selection diyor. Bir obje veya model seçeceksiniz. Mesela bunu seçtim. Bununla alakalı burada bilgiler veriyor. Ve sağ alt köşede gördüğünüz gibi bir değer girmiş olduğumuz değeri gösteren panel var. SketchUp arayüzü çok basit bir arayüz. Modelleme yapmak SketchUp'ta oldukça basit. Sadece fazla tekrar yapmanıza bakıyor. Ne kadar çok tekrar yaparsanız çok hızlı bir şekilde modelleme yapmaya başlayabilirsiniz. Render alabilirsiniz. İlk dersimiz böyle olsun. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda SketchUp navigasyon araçlarından ve kamera ayarlarından bahsedeceğim. İlk videoda getirmiş olduğumuz panelde burada Orbit, Pan, Zoom ve Zoom Window gibi özellikler var. Mesela burada Orbit'i seçelim. Herhangi bir noktaya mouse'umuzun sol tuşuyla basalım ve çevirelim. Yukarı, aşağı, sağa, sola çevirebilirsiniz bu şekilde. Ve hemen yanında Pan özelliği var. Ekranımızı kaydırıyoruz bu şekilde. Belli bir eksende ekranımızı kaydırabiliyoruz. Zoom özelliğiyle de diyelim ki bu objeye yaklaşmak istiyorum. Şöyle mouse'un birinin sol tuşuna basıyorum ve ileri doğru sürüklüyorum. Geri gelmek istediğimde de mouse'umu geri doğru çekiyorum ve cisimden uzaklaşıyorum. Zoom Window özelliğiyle de herhangi bir yeri şöyle çerçeveleyelim. Bu şekilde yaklaşıyorum. Buradaki kısımda dosyamda modellemiş olduğum bütün modelleri görebilecek şekilde bir zoom yapıyor. Bu şekilde. Burada farklı bir insan daha olsaydı şu şekilde. Biz böyle yaklaşalım ve buradaki kısmı bir daha tıklayalım. Gördüğünüz gibi ikisini de görebilecek şekilde bir zoom yapıyor. Şimdi bir önceki açıya gidebilmek için de burada bu kısma tıkladığınızda birkaç adım kamera açılarına geri gider. Tabii ki de buradaki panelden mi yapacağız bu kamera navigasyon ayarlarını? Tabii ki de hayır. Buradaki orbit özelliğini mouse'umuzun orta tuşuna yani topuna tıklarsanız ve orbit aktif hale gelir ve mouse'umuzu bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Pan özelliğini de yapabilmek adına Shift'e ve yine mouse'umuzun topuna basarak bu şekilde pan hareketi yapabilirsiniz. Eksen kayması yapabilirsiniz. Eğer eliniz CTRL'ye değerse bu sefer de koordinat sisteminiz kayıyor. CTRL'ye bastım, mouse'umun topuna bastım. Gördüğünüz gibi farklı eksenlerde bir şeyler yapıyorsunuz. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum. Bir baş dönmesi yapıyor. İki modelleme yaparken de sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden CTRL basmamaya gayret edin. Evet, şimdi başka bir özellikten bahsedeceğim. Bir Position kamera özelliğinden bahsedeceğim. Buna tıkladım. Bir nokta belirlememi istiyor. Mesela şuraya tıklayalım. Ve sonra yanındaki göz özelliği aktif hale geliyor. Şimdi buna tıklayarak yine mouse'umun sol tuşuna tıklayıp bir kafa çevirme işlemi yapmış gibi bir şey oluyor. Bu şekilde şu anda mouse'umun sol tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum ve mouse'umu oynatıyorum. Buradaki özelliğe tıkladığınızda
sağ alt köşede göreceksiniz. Göz yüksekliğini 167,6 santim olarak belirliyor. Biz bunu değiştirebiliriz. Mesela 150 yapalım. Enter diyelim. Göz mesafesini 150'ye indiriyor. Şimdi buna bir daha geldik. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Bir konuma tıklamayacağım. Basılı tutacağım. Onun için de şuradaki orijin kısmına geldim. Basılı tuttum. Böyle çektim. Gördüğünüz gibi bir noktalama çıktı. Şöyle insanın yüzüne doğru yaklaştırdım ve bıraktım. Gördüğünüz gibi bu sefer de bakış açısını da değiştirebiliyorsunuz. Göz yüksekliğine baktığınızda 0 olarak girdiğini göreceksiniz. Bu da pek bir işinize yarayacağını düşünmüyorum. Sadece bir özelliktir. Anlatmak istedim. Navigasyon araçlarında en çok kullandığım özelliklerden biri yine View Toolbars dedim ve buradan Views kısmını açtım. Close dedim ve kapattım. Gördüğünüz gibi bir bar daha görmüş oluyoruz. Bunu yine mavi eksende tuttum. Yukarı doğru sürükledim ve burada bir yer açıldı ve bıraktım. Şimdi arkadaşlar burada farklı özellikler var. ISO, Top, Front, Right, Back, Left gibi. Şimdi bu özelliklerle yine kamera açımızı değiştirebiliyoruz. ISO'ya tıkladığımızda böyle bir perspektif açıdan bakıyor. Top dediğimizde plan görüntüsüne geliyor. Front'ta karşıdan bakıyor. Yine right, left gibi özelliklerle farklı kamera açıları yer alıyor. Ben genellikle buradaki paneli kullanıyorum. Navigasyon aracı olarak bunu kullanmak daha mantıklı geliyor. Tabi burada olmayan bir özellik daha var. Kamera, Standard Views. Burada gördüğünüz gibi hepsi var. Sadece burada alttan görünüş yok. Buna tıkladığınızda artık bu alttan bir görüntü olmuş oluyor. Navigasyon araçlarımız da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda kısaca seçme aracı, silme aracı nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Böyle basit şekiller çizdim. Burada ilk başta bir select aracımız var. Herhangi bir özelliğe girelim. Mesela buradan diyelim ki pan aracını seçtim. Space'e bastığımızda select aracı otomatik olarak geri dönüyor. Herhangi bir komuta tıkladığınızda sonra Space'e bastığınızda select aracı otomatik olarak geri geliyor. Select aracı tıklamış olduğumuz bir objeyi seçmeye yarar. Mesela buradaki çizgiye tıkladığımızda bu çizgi mavi bir görüntüye gelir. Bunu seçtiğim anlamına gelir. Toplu olarak seçmek istediğimde mesela diyelim ki buradaki çizgiyi seçmek istiyorum. Çizgiye tıkladım. Yüzeyi seçmek istiyorum. Yüzeye tıkladım. Toplu bir seçim yapmak istiyorum. CTRL'ye bastım. Select aracının yanında bir artı ikonu göreceksiniz. Çizgiye tıkladım. Yüzeye tıkladım. Ve şuradaki çizgiye daha tıkladım. Gördüğünüz gibi burada toplu bir seçim yapmış oldum. Şimdi çıkartmak istiyorum. Bu seçimden şu yüzeyi çıkartayım. CTRL ve Shift'e bastım bu sefer. Gördüğünüz gibi Select aracının yanında bir eksi ikonu çıktı. Yüzeye tıkladım ve bunu çıkartmış oldum. Shift'e basarsam da seçmiş olduğum bir nesneye tıklarsam çıkartma, seçmemiş olduğum bir nesneye tıklarsam da ekleme işlemi yapar. Mesela yüzeyi bir daha seçebilirim. Burada seçmiş olduğumuz çizgiyi de çıkartabilirim. Böyle bir özelliğimiz var. Yani CTRL'ye bastığımda artı, Shift'e bastığımda artı veya eksi, CTRL ve Shift'e aynı anda bastığımda da çıkartma işlemini yapıyor. Daha hızlı bir seçim yapabilmek adına bu yüzeyi ve etrafındaki çizgileri seçebilmek için iki kere tıklarsanız yüzeye gördüğünüz gibi hem yüzeyi seçti hem de bütün çizgileri seçti. Peki bu böyle iki boyutlu bir obje değil de böyle 3 boyutlu bir obje olsaydı ne olacaktı? Yüzeye tıkladım. Tek tıkta yüzeyi seçti sadece. Çizgiye tıklasaydım sadece çizgiyi seçecekti. Yine iki kere tıkladım. Gördüğünüz gibi diğer tarafları değil de yüzeyi ve yüzeyi çevreleyen çizgileri seçti. Tamamını seçebilmek adına da bu sefer iki kere tıklamak yerine 3 kere tıklayacaksınız. 3 kere tıkladım ve gördüğünüz gibi objemizde bulunan bütün yüzeyleri ve çizgileri seçmiş olduk. Peki başka nasıl yapabilirdim? Mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutarak sola doğru çekersiniz. Şöyle
kesik çizgili bir dikdörtgen olur. Bu dikdörtgene temas eden bütün her şeyi seçeceğiz. Mesela tıkladım, çizgiyi seçtim. CTRL'ye bastım. Yine sola doğru çektim. Hem yüzeye temas etti, hem çizgileri temas etti. Bunlar temas etmedi. Bunları seçmedi. Sadece temas eden şeyleri seçti. Peki mouse'umun sol tuşuna bir daha basıp bu sefer sağa doğru çektim. Bu sefer kesik bir çizgi yok, düz bir çizgi var. Çizgilere ve yüzeye temas etmesine rağmen hiçbir şeyi seçmedi. Buradaki özellik de şu oluyor. Diyelim ki buradaki çizgiyi tamamen çevreledi. Tık bıraktığımda gördüğünüz gibi seçiyor. Ben sadece buradaki çizgiyi seçmek istiyorum ama mouse'u şöyle yavaşça, çok kalabalık bir sahnede şu çizgiyi seçmek biraz zor oluyor. O yüzden diyelim ki şu çizgiyi çevreleyen bir dikdörtgen çizdim. Sadece bunu seçmiş oldum. Mesela burada da aynı şekilde şöyle seçtim. Sadece bu çizgiye veya şuradaki yüzeyi ve çevresini seçmek istiyorum. Sola doğru olduğunda temas eden hepsini seçiyor. Sağa doğru olduğunda da sadece çevreleyen, tamamını alan kısımları alıyor. Select aracımız bu şekildeydi. Şimdi bir de silme işlemi var. Silme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir şeyi seçtim. Delete tuşuna basabilirsiniz. Veya CTRL-Z geri geldim. Buradaki Erase yani silme işlemine geldim. Buradan bu şekilde sildim. İster kısa yolu E'dir bu arada silgi aracının. E'ye basarsanız silgiyle silersiniz. Silginin temas ettiği her şeyi siler. İsterseniz de bu şekilde seçersiniz. Delete'e basarsınız ve siler. Geri alalım bunları. CTRL-Z ile. Şimdi silgi aracındayken E'ye bastım. Shift'e basarsanız silginin yanında böyle kavisli bir yapı olur. Şimdi buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu çizgiyi yok eder. Shift'e basmadan yaptığımda bu çizgiyi siler. CTRL-Z. Farkı nedir? Şimdi buradaki çizgiyi aslında ilk videomuzda anlatmış olduğumuz hide, unhide kısmındaki o gizleme işlemini yapıyor. Burada çizgi var aslında. Sadece bu çizginin görüntüsünü yok ediyor. Aynı şekilde burada da. Bu çizginin sadece görüntüsünü yok etti ama bu çizgi silmedi. Şimdi silme işlemini yapayım mesela. Bütün köşelerini buradaki dikeydeki bütün hepsine aynı şeyi yapacağım. Shift'e basarak siliyorum. Sadece buradaki çizgilerin görüntüsünü yok etmiş olduk. Burada simgesinden de anlayacağınız üzere bir boya kutusu var. Bir boyama, bir malzeme atama yapıyor. Buradaki kısma tıkladım ve sağ tarafta bir materyal paneli açıldı. Direkt olarak materyal şöyle atanır, böyle atanır diye göstermek istemiyorum. Bu detaylıca anlatılacak bir konu. Sadece buradaki simgenin ne işe yaradığını gösterelim. Buna tıkladım. Buradan herhangi bir malzeme seçip malzemeye tıkladıktan sonra burada cismimizin üzerine atabiliriz. Mesela farklı bir şey daha atalım. Aynı paint mantığıyla buralara bir boyama işlemi yapıyoruz. Malzeme ataması yapıyoruz. Malzeme ataması konusunda daha detaylı bir video gelecek. Şimdilik buradaki simgeleri anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda artık çizim araçlarından bahsetmeye başlayacağım. Buradaki şu iki çizgi arasındaki özelliklerden bahsedeceğim. İlk özelliğimiz adı Line. Kısa yolu bu arada L'dir. Kısa yoluyla kullanmanızı tavsiye ederim. Line aracına tıkladım. Başlangıç noktamı belirlememi istiyor. Bir noktaya tıkladıktan sonra böyle çekiştirebilirim. İster buradan herhangi bir yere bırakıp isterseniz de sağ alt köşede gördüğünüz gibi değerler değişiyor. İsterseniz de değer girebilirsiniz. Ben şu anda bırakacağım. Bırakıyorum ama Line aracı hala da aktif. Başka bir komuta geçene kadar bu şekilde devam eder. Space'e bastım. Select aracına geçtim. Şimdi bunları seçelim. Hepsini seçtim. Delete dedim ve sildim. Şimdi değer girebiliriz. Şöyle diyelim ki 500. Enter dedim. Bir 500 santimlik bir çizim yaptım. Çizgi çizdim. 200 dedim. Böyle çizimler yapabilirsiniz.
Çizim yaparken bir şey dikkatinizi çekmiştir. Çizgiler bazen yeşil, bazen kırmızı, bazen mavi oldu. Bunun mantığı da şudur. İlk noktayı seçtikten sonra yeşil aksa paralel bir çizim yapıyorsam böyle bir yakalama yapar, mıknatıs gibi. Çizgimiz yeşil bir hal alır. Bu kırmızıda da aynı, mavide de aynı. Şimdi bazı durumlarda bunu kitlememiz gerekiyor bazen. Yani sağa sola kaymamasını istiyoruz. Onun için de tam yeşil yandığında shift'e bastığımızda artık bu yeşil aksta böyle kilitlenir. Veya kırmızı aksa geldiğimizde kırmızı aksta, mavi aksa geldiğimizde mavi aksta kilitlenir. Tabii bunun basit bir yöntemi daha var. O da şu. Klavyemizin yön tuşlarından sola tıkladığımızda yeşil aksta kilitler. Sağa tıkladığımızda kırmızı aksta kilitler. Yukarı tıkladığımızda da mavi aksta kilitler. Eğer paralelini alacağımız başka bir çizgi varsa aşağı tuşuna bastığımızda da onun paralelinde bir çizgi elde ederiz. Mesela bir tane çizgi çizelim şöyle. Ve şöyle bir çizgi yaptım. Sola, sağa ve yukarı tıkladığımda gördüğünüz gibi eksenler oluşuyor. Şimdi bir de aşağı bastığımda bu çizginin paralelinde bir çizim yapıyor ve bunu kilitliyor. Line aracıyla ölçülü bir çizim yapmak mümkün. İlk noktayı seçtim. Mesela bir kare çizeceğim. 300. Aşağı geldim. Kırmızıda 300. Yeşil aksa 300. Ve buradaki noktaya tıkladığımda karem oluştu ve ortasına bir yüzey geldi. Bir çizgi çizdiğinizde, diyelim ki böyle bir çizgi çizdiniz. Bunun kaç santim olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu öğrenmek adına da bu çizgiyi tıklarsınız. Default Terrain altında seçmiş olduğunuz objenin, çizginin ismini, ölçüsünü veya hangi layer'da, tag'da olduğunu gösteren bir özellik var. Entity Info. Gördüğünüz gibi bu 231,1 santimmiş. Buradan da bunun değerini değiştirebiliyorsunuz aslında. Diyelim ki ben bunu aslında 250 santimlik yapmak istiyordum. 250 Enter dediğimde bunun boyutunu değiştirmiş oluyorum. Mesela diyelim ki bunu aslında ben 150 yapacaktım. 150 Enter ve çizgimiz küçüldü. Şimdi diyelim ki herhangi bir şey çizdiniz, yüzey çizdiniz, bir dikdörtgen çizdiniz. Buna tıkladıktan sonra sağ tıklarsanız bunun entity infosunu, yani sağ tarafta görmüş olduğunuz şeyi yaptık. Silebilirsiniz, hide edebilirsiniz, yani gizleyebilirsiniz. Sonra burada göstermek isteyeceğim başka bir özellik var. En önemli özellik burada çizgide divide özelliği. Biz bu çizgiyi eşit parçalara bölebiliriz. Divide dedim. Otomatik olarak iki tane segment atadı. Bunu 75-75 bölüyor. Şimdi sağ veya sola böyle uzattığınızda bu sayılar değişir. Sağ alt köşeden de segmentlerin sayılarını görebilirsiniz. Bunu siz kendiniz de girebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bunu 10 segment bölmek istiyorum. Şimdi baktığınızda bunlar artık 10 tane çizgiden oluşuyor. Yine bunun hepsini seçelim. İster böyle seçin. Kesik çizgilerle seçin. İsterseniz de 2 kere tıklayın ve hepsini seçmiş olun. Entity Info'ya bu sefer baktığımızda bunun edge değil artık 10 edge olduğunu görürsünüz. Yine uzunluğun 150 santim olduğunu görürsünüz. Diyelim ki CTRL ve Shift'e basıp şunu çıkarttım. 9 edge ve 135 santim olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Line aracını kullanarak bir yüzey oluşturalım. Tıkladım. Bir yüzey oluşturmak için 3 nokta gerekiyor. İkinci noktama tıkladım. Üçüncü noktama tıkladım ve birinci ve üçüncü noktayı kapattım. Gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturmuş olduk. Ve bunların kapalı olması gerekiyor, yoksa bir yüzey oluşmaz. Bir tane de dikdörtgen çizelim şöyle. Gördüğünüz gibi oldu. Tabi bunları kurallı da yapabiliriz. Geldim yeşil aksa kilitledim. 300 gittim. Sonra şöyle 20 geldim. Bir duvar çizmiş gibi bir şey olacağız. Şöyle 100 geldim.
Sonra kırmızı aksta 200 gittim. Şöyle 20 gitsin. 20. Böyle. Hatta şöyle yapalım. Şimdi bunu kırmızı aksa kilitledim. Ve bir değer girmek yerine tam bunun bitişinde bir şey yapmak istediğim için taşıyıp şu noktaya bıraktığımda, referans aldığımda şu çizginin aynısını buraya yapmış olduk. Şimdi yine yeşille kilitledim. Buraya kadar yapmak istiyordum. Ve buradaki noktaya referans aldım. Bıraktım. Aynı AutoCAD'deki mantıkla yapmış oluyoruz. Sonra geldim. Buranın tek açıklığı şu iki nokta arası. Burayı böyle kapattığımda artık bir yüzey oluşmuş oldu. Line aracı bu şekildeydi. SketchUp hayatınızda belki birkaç kere kullanacağınız bir özellikten bahsedeceğim. Freehand. Buna tıkladığınızda da bir nokta belirliyorum ve hiç elimi bırakmadan şöyle sağa sola oynatıyorum. Bu şekilde bir çizim yapmanız da mümkün. Kurallı bir çizim yerine böyle free bir el çizimi yapmış olabilirsiniz. Bunları sildim. Bu arada tek bir çizgi halinde gelir bu. Gördüğünüz gibi ismi de aslında bir line değil, curve. Bunları sildim. Bunu da sileceğim. Şimdi en çok kullandığım özelliklerden birisi rectangle. Bir dikdörtgen çizeceğim. Kapalı bir yüzey gelecek haliyle. Yani bir yüzey oluşturuyorum direkt. Geldim şu şekilde açtım. İlk noktayı yaptıktan sonra isterseniz yine referans göz kararı bir şekilde ikinci noktanızı belirleyebilirsiniz. Ya da ölçü girersiniz. Ölçü de şu şekilde oluyor. Diyelim 200'e 201 kare çizeceksiniz. 200 dedim. Burada SketchUp'ta şöyle ikinci bir veri gireceğiniz zaman noktalı virgül 200 diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Veya diyelim ki 500'e 301 dikdörtgen çizeceksiniz. 500 noktalı virgül 300. İlk önce kırmızı aks, sonra yeşil aksı girmiş oluyorsunuz. Rectangle için de anlatacaklarım bu kadar. Yine belki de pek fazla kullanmayacağınız bir özellikten bahsedeceğim. Rotate Rectangle. Rotate ekranı çıkıyor. Bir tane açı çıkıyor. İlk noktamı belli ettim. İkinci noktamı da belli edip şu şekilde çekiyorum. Veya bunu döndürebilirsiniz bu şekilde. Bir açı girebilirsiniz. Sağ alt köşeden bu komutu yaparken değerleri takip edebilirsiniz. Veya şöyle yapalım. Açılı yapalım onu. İlk noktayı seçtim. İkinci noktamı seçtim. Şimdi şöyle bir açı yapalım. Evet. Bu şekilde bir rectangle çizdim. Bunları yine siliyorum. En çok kullandığım özelliklerden bir tanesi Circle. Circle'a tıkladım. Yine bir nokta belirlememi istiyor. Tıkladım. Şimdi de yarıçap girmemi istiyor. İlk önce merkezini belli ettik. Şimdi de yarıçapını gireceğim. Yarıçapı 50 olsun. Yarıçapı 50 santimlik bir daire çizim. Line aracına gelelim. Line aracına geldiğimde buradaki endpoint'ine yani köşe noktasına geldiğimde veya midpoint'ine geldiğimde otomatik olarak buradaki merkezi bir nokta atıyor. Merkezini kolaylıkla bulabiliyoruz. Eğer bulamazsanız şöyle endpoint'i birazcık bekleyin. Sonra temas edin. Şimdi şöyle yapacağız. Circle'a bir daha tıkladım. Sağ alt köşeye bakın. Gördüğünüz gibi size yani 24 diyor. Size 24 diyor. Yani aslında bu bir daire değil. Bu aslında 24gen. Bunu değiştirebilirsiniz. Burada kırıklı bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi mesela bu sayısını 24'ten kaç yapalım? 2 katını çıkartalım. 48 diyelim. Enter. 48 dedikten sonra enter demeyi unutmayın. Enter dedim. Şöyle çektim. Bunu da yine 50 yapacağım. 50. Şöyle baktığınızda bunun daha kırıklı yapıya, bunun daha yumuşak bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Ama ben modelimi çizdim. Buradaki gibi çizdim. Bunu değiştirmek istiyorum. Yani bu circle'ın segmentini değiştirmek istiyorum derseniz şöyle çizgiyi seçtiniz. Yine Entity Info'ya bakmanızı tavsiye ederim. Burada özelliklerden bunu yarıçapını 50,
segmentinin 24 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu 24'ü biz 48 dersek ve Enter'a basarsak artık bu çizilmiş olan cisimde özellikleri değişebiliyor. Diyelim ki mesela bu 50, bunu ben kaç yapmak istiyorum? 25 yapmak istiyorum. 25 dediğimde artık bunun yarıçapı 25. Veya diyelim ki 100 yapacağım. 100 oldu ve temas etti. Bence şurada Entity Info'nun önemi modelleme yaparken çok fazla. Modellerinizi yaparken Entity Info'dan yararlanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir özelliğe. Delete dedim. Buradaki poligon kısmı. Poligon köşegenler oluşturuyoruz. Poligon kısmına geldim. Sağ alt köşeye baktım. Aslında bu da bir circle. Segmenti çok azdan başlatıyor. Mesela burada 6'dan başlatmış. Biz bunu 3'ten başlatalım mesela. 3 dedim, enter dedim. Gördüğünüz gibi bir üçgen çizdim. Sayısını 4 yapsak. Gördüğünüz gibi bir dikdörtgen çiziyorum. Rectangle'dan fark olarak bu bir yarıçap mantığıyla çalıştığı için bir kare çizeceğim. Veya biz bunun sayısını beşgen yapalım. Veya altıgen yapalım. Aslında temel mantık circle'la aynı. Bunları da siliyorum. Şimdi burada yine arc araçtırım var. Burada iki noktalı arc aracı var. En çok bunu kullanıyorum. Size de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İki nokta belirliyorsunuz ve yarıçapını belli ediyorsunuz. Orijini seçtim mesela. Bu kırmızı ya da şöyle yapalım. İlk noktamı belirledim. İkinci noktamı belirleyeceğim. İkinci noktamı belirleyeceğim. İster değer girin, ister yine referans bir nokta alın. Bunu diyelim ki 50 yaptım yine. 50 dedim. Şimdi buradan bir yay miktarını girmemi istiyor. Bunu da 20 dedim. Gördüğünüz gibi bir arc çizmiş oldum. Bu noktadan başladım. Şöyle şurada bitireyim mesela. Sonra buradan başladım. Evet. Böyle bir arc çizebilirsiniz. Arc aracında da yine bunlarda da bir referans noktası, merkez noktası seçtim. İkinci bir nokta seçmemi istiyor. Seçtikten sonra yayımı bu şekilde oluşturuyorum. Bunları aslında siz kurcalayarak da görebilirsiniz ama en çok kullanacağınız özellik buradaki iki nokta arc aracı. SketchUp kelimesinin sketch kısmını öğrendik. Yani çizim araçları bunlar. Line ile çizgi çiziyorsunuz. Sonra çizgileri birleştirdikten sonra bir yüzey oluşuyor. Rectangle zaten yüzey oluşturan bir özellik. Dört köşeli bir şey. Circle'da bildiğiniz bir daire çiziyorsunuz. Yarıçapını giriyorsunuz. Segment sayısını giriyorsunuz. Arc aracı bir yay yapıyorsunuz. Şöyle bir yay yaptınız. Böyle çizim yapıyorsunuz. Mesela bunları birleştirelim. Diyelim ki arc aracını buradan buraya bir yay çizmek istiyorum. Geldim. Buradan bunu seçtim. Şöyle bu da kaç olsun? 45 olsun. Enter dedim. Gördüğünüz gibi yayı çizdim. Bu şekilde bir çizim yapabilirsiniz. Sonra silgi aracıyla şurayı sildim gibi. Çizim araçları da böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlere iki tane özellik göstereceğim. SketchUp'ın aslında her şeyi temeli. Push pull ve follow özellikleri. Çizmiş olduğumuz yüzeylere 3 boyut veren iki tane özellik var demiştim. Bu ikisini bu derste göstereceğim. İlk önce çizim araçlarıyla bir yüzey çizelim. İlk önce mesela şuradan bir line aracımızla bir yüzey çizelim. Böyle bir yüzey çizdim. Buna bir yükseklik vermek istiyorum. Push pull aracına tıkladım. Sonra yüzeyime gelmem gerekiyor. Yüzey geldim. Zaten yüzey geldiğimizde böyle noktalı bir yapıya dönüyor yüzey. Bir kere tıkladım. Şimdi isterseniz değer verin,
isterseniz bir referans noktanız varsa referans noktasına kadar taşıyın. Mesela diyelim ki öyle bir ölçü ki insanın kafasında bitiyor. İnsanın kafasına doğru geldiğinizde buradaki endpoint'ine bir noktasına kadar taşıyabilirsiniz. İnsan da yaklaşık 1.77 civarında bir insanmış. Böyle push pull yapıp ister nokta referans alın, ister herhangi bir yerde bırakın, isterseniz de bir değer girin. Mesela 300 enter. Veya şu an 300'ü girdikten sonra herhangi başka bir komuta geçmediyseniz 300 yerine diyelim ki 200 enter veya 150 enter. Yani bu ölçü vermeye devam edebilirsiniz. Ama diyelim ki komuttan çıktınız, space'e bastınız, select aracına geri geldiniz. Şimdi yazsanız da işlemez. Push pull aracına çıkmadığınız sürece değer değiştirebilirsiniz. Şimdi rectangle aracıyla bir şey çizelim. Bu şekilde bir yüzey çizdim. Şimdi buna bir push pull yapacağım. Push pull dedim. Şöyle bıraktım. Şimdi bunlara push pull yapmaya devam edebilirim. Mesela şu şekilde push pull yaptım. Şöyle uzattım. Yüzeye tıkladım, çektim. Tıkladım, çektim. Veya hep böyle yukarı doğru büyüterek değil, bunu küçültebilirim de. Mesela push pull yaptım, aşağı doğru ittirdim. Mouse'umu aşağı doğru çektim. Şöyle bıraktım. Bunu ittirdim böyle. Bıraktım. Şöyle ittirdim, bıraktım. Böyle ittirdim, bıraktım. Hep ters yöne doğru ittiriyorum mouse'umu ve bitti. İsterseniz böyle büyütebilirsiniz. İsterseniz de küçültebilirsiniz. Şimdi size şu özellikten de bahsedeceğim. Yine bir rectangle çizeyim. Küçük bir rectangle çizdim. Şimdi push pull yapacağım. Diyelim ki 20. Bunu 3-4 kere yapmam gerekiyor. Yani 20 değerini 3-4 kere girmem gerekiyor. Veya şöyle yapalım. CTRL-Z'ye geri geldim. Rectangle şöyle birkaç tane daha çizdim. Push pull yaptım. 20 enter girdim. 20 enter girmem gerekiyor. Buraya da hepsinin yüksekliği 20. Şimdi 20 enter yapmak yerine buna 2 kere tıkladığınızda bir önceki ölçüyü direkt olarak hafızasına alıp uygular. Mesela buna da 20 2 kere tıkladığımda 20 santimlik bir yükseklik verir. Şuradaki line'a tıkladım. Uzunluğunun 20 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi circle aracına tıkladım. Şöyle yüzeyin üzerine geldim. Bir nokta belirleyip yarıçapını çektim şöyle. Diyelim ki bu 45. Gördüğünüz gibi buradaki yüzeyi artık iki farklı yüzey haline getirmiş oldum. Ben burada bir delik açmak istiyorum. Bir pencere gibi bir şey düşünün. Bunu bir boşaltmak istiyorum. Buradan bunu çıkartmak istiyorum. Şimdi iki farklı yüzey var. Push pull'a bir daha tıkladım. Bunu aşağı doğru ittiriyorum. Şöyle ittiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada beyaz, böyle koyu renkli, böyle bir geçişli bir şey oldu. Ve şöyle bir yazı çıkıyor. On face. Yani tam yüzeyinin üzerinde. Alttaki yüzeyin üzerinde. Şöyle. Böyle olduğunda bıraktığımda gördüğünüz gibi burada bir boşluk meydana geliyor. Diyelim ki burada farklı bir şey olsun. Şöyle bir altıgen çizdim. Push pull'a tıkladım. Aşağı doğru ittirdim. Veya bunu şöyle aşağı doğru çektiğinizde, tam aşağı doğru çektiğinizde farklı bir şey çıkar. Onun için burayı boşaltmak istiyorsanız push pull'a tıklayın. On face demesine dikkat edin. Zaten böyle beyaz, koyu bir geçiş yapar. Görüntüde bir bozulma olur. Onu gördüğünüz anda bir boşluk yapacağı anlamına gelir. Tıkladığınızda artık burada bir boşluk meydana gelir. Push pull özelliğiyle bir yüzeyden bir boşluk açabilirsiniz. Push pull aracına bir daha geldim. Şimdi buna bir push pull yaptığımda gördüğünüz gibi dikdörtgenler prizması olarak devam ediyor. Ama ben bunu şöyle yapsam, CTRL'ye bassam push pull'un yanında bir artı ikonu çıkar. Buna tıkladığımda artık burada bir çizgi atıyor ve bundan sonra bir push pull atıyor. Bu çok işinize yarayacak. Çünkü burada bir bölme istiyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Ölçülü girelim. 200 noktalı virgül
20. Böyle bir duvarım var. Push pull 300. Böyle bir şey var. Tam buradan da dönecek. Yani 20 santim daha bir kalınlığı olacak ve dönecek. Bunun için şöyle yapacağım. CTRL'ye bastım. Tıkladım. 20. Enter diyorum. Sonra gördüğünüz gibi burada bir köşe oluştu. CTRL'ye şimdi basmasam da olur. Çünkü artı ikonu ikinci sefer devam eder. CTRL'ye bastığımda bu gider. Şöyle çektiğim. Devam ediyorum. Diyelim ki burada bir daha köşe var. CTRL'ye bastım. 20 Enter dedim. Ve gördüğünüz gibi bir köşe daha yapmış oldum. CTRL'ye bir daha basmama gerek yok. Şöyle çekebilirsiniz. Veya CTRL'ye basalım. Şuradaki çizgiyi de yok edelim. Şurada oluşan çizgiyi yok ettim. 300. CTRL'ye bastım. 20 Enter. CTRL'ye bastım. Artı ikonundan kurtuldum. Şöyle çektim. Gördüğünüz gibi bir duvar modelledim. Hatta şuraya da bir pencere açalım. Yüzeye geldim. Şuraya şöyle büyük bir pencere boşluğu açalım. Push pull dedim. Şöyle ittirdim. Ve on face dedi. Bıraktım. Gördüğünüz gibi pencere boşluğu açılmış oldu. Ben duvarlarımı aslında bu mantıkla da çokça modellediğim oldu. Bazı yerlerde hayat kurtarıyor. Push pull özelliği bu şekildeydi. Örnekler yaparak aslında bunu daha fazla pekiştireceğiz. Onun için şimdilik özelliğin bu işe yaradığını bilin, bu derslik yeter. Bazı durumlarda push pull çalışmıyor. Eğik yüzeylerde mesela push pull çalışmıyor. Circle çizelim bir tane. Şöyle push pull'a tıklayalım. Ve şimdi bu yüzeyi push pull yapmak istesem push pull yapamıyorum maalesef. Push pull'a tıkladım ve gördüğünüz gibi yüzey yapabiliyorum ama eğri bir yüzey yapamıyorum. Çünkü 3 kere tıklayalım şöyle. Gördüğünüz gibi aslında buralar çizgilerden oluşuyor. Maalesef eğri yüzeylere çizim yapamıyorum. Şimdi bunu bir silelim. Rectangle çizeceğim. Ve sonra bir line'la şöyle iki noktadan çizelim. Silgi aracındayken shift'e basarsanız demiştim ki buradaki çizgiyi kaybediyor. Silmiyor ama kaybediyor. Şimdi push pull'a tıklasam burada direkt olarak bir dikdörtgen çıkartmaz, bir üçgen çıkartır. Bu şekilde. Ve hala da burada ve burada o çizgiyi göremezsiniz. Eğer bu çizgileri geri getirmek istiyorsanız da buradaki kısma tıklarsınız. Şu nokta nokta olan kısma tıkladınız. Sağ tıkladın. Unhide dedin ve o çizgi geri gelir. Aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Sağ tıkladın. Unhide dedin ve o çizgi geri gelir. Şimdi ikinci özelliğimize gelelim. Follow me. İsminden de anlayacağınız üzere bir takip etme aracı. Bunun içinde bir yola ihtiyacım var. Bir de kesite yani bir yüzeye ihtiyacım var. Diyelim ki şöyle bir çizgi çizdim. Mavi eksende. Bunu 20 yapalım. Şöyle gitsin. Bu 5 gitsin. Şöyle 8 gitsin. Şöyle gitsin. Ya da rastgele şöyle çizelim. Mavi eksende kilitledim. Shift'e bastım. Sonra şu noktaya kadar bıraktım. Sonra geldim. Buradaki noktaları birleştirdim ve yüzeyi oluşturdum. Şöyle bir benim kesitim var. Bir yüzeyim var. Şimdi de takip eden bir yol çizmem gerekiyor. Bunun için de arc aracına tıkladım. Şöyle eğimli bir şöyle mavi aksta. Evet. Şimdi güzel oldu. Güzel yumuşak bir geçiş oldu. Şöyle bunu şöyle tıkladım. Yolumu seçiyorum. Follow me aracına tıkladım. Yüzeyimi seçtim. Ve gördüğünüz gibi o kesiti bu çizgide böyle takip ettirdi. Yolu seçmezsem, yolu seçmeden de yapmam mümkün ama çok karmaşık modellerde bu işinize yaramıyor. Ama bunu da göstereyim. Follow me'ye tıkladım. Şöyle çizgilerin üzerine doğru çektim. Yani şurada bırakabilirim. Buralarda falan bırakabilirim. Şöyle geldim, burada bıraktım.
Aynı mantığa geliyor. Bunlarla süpürgelik modelleyebilirsiniz. Köşebent modelleyebilirsiniz. Birçok model yapabilirsiniz Follow Me ile. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bir dikdörtgen çizelim şöyle. Ona 3 olsun. Bir arka aracıyla şöyle bir yüzey çizelim. Şurayı silelim hemen. Sonra yine arka aracıyla şöyle bir yüzey çizdim. Şöyle bir çizgi. Sonra line aracıyla aşağı doğru inelim. Bunu da sildim. Benim böyle bir kesitim olsun. Sonra bu line aracıyla şöyle gitsin. Çizgileri seçtim. Seçtikten sonra follow me aracına tıkladım. Yüzeyimi seçtim. Gördüğünüz gibi burada böyle bir çıtalama yapmış olduk. Veya şöyle yapalım. Rectangle aracına geldim. Şöyle bir zemin çizelim. Line aracına geldim. Şöyle yukarı doğru 15. Şöyle 2. Şöyle bırakalım. Sonra arka aracına geldim. Şöyle çektim. Şöyle olsun. Ve şöyle olsun. Böyle bir kesitim olsun. Tıkladım. Follow me'nin bir özelliğini daha göstereceğim. Şimdi yüzey seçili. Buradaki yüzey seçili. Sonra follow me'ye tıkladım. Buradaki kesitim yüzeyine geleceğim. Ama bu sefer alt tuşuna basarak yapacağım. Alt dedim. Bastım. Yüzeye tıkladığım anda buraya atar. Yüzeyi böyle bir çerçeveler. Bu da follow me'nin farklı bir kullanış tarzıydı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda objelerimizi taşımayı, kopyalamayı, döndürmeyi ve boyutlarıyla oynamayı göstereceğim. Şimdi ilk önce bir obje ihtiyacım var. Rectangle aracına geldim. Şöyle 100 noktalı virgül 100 enter dedim. Push pull 100 dedim. Bir küp çizdim. Sonra 3 kere tıkladım buna. Bunu move komutuyla ister buraya tıklayın, isterse de bunun kısa yolu M'dir. M tuşuna basarsanız move aktif hale gelir. Bir nokta belirleyeceğim. İsterseniz dışarıdan bir nokta belirleyin. İsterseniz de objenin üzerinden bir nokta belirleyin. Tıkladım. İlk noktama öteliyorum. Mesela diyelim ki 200. 200 santim bunu ötelemiş oldum. İsterseniz de bunu bir noktaya yapıştırabilirsiniz. Mesela orijin noktasına böyle yapıştırabilirsiniz. Line aracıyla şöyle bir çizgi çizeyim. Diyelim ki move dedim. Bunu isterseniz endpoint'e, isterseniz midpoint'e yapıştırabilirsiniz. Yani SketchUp'ın en güzel özelliklerinden biri herhangi bir referans noktasını kullanarak ölçülendirme yapabiliyorsunuz, çizim yapabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz kolaylıkla. En güzel özelliği bu. M'ye bastım, move'la böyle taşıdım. Line aracındaki gibi yine bunu taşıdığımızda yeşil aksa paralel gidiyorsa burada kesik çizgili yapı yeşile, kırmızıya paralelse kırmızıya, maviye paralelse mavi renge bürünüyor. Yine bunu kitlemek isterseniz Shift'e basabilirsiniz. İsterseniz de yine klavyenin yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Line aracıyla aynı mantıkta çalışıyor. Sadece diyelim ki bu yüzeyi move yapmak istiyorsunuz. Bu yüzeyi seçtiniz. Move'a tıkladınız. Şöyle yukarı doğru stretch yapabilirsiniz. Diyelim ki sadece şuradaki çizgiyi taşımak istiyorsunuz. Move'a tıkladın. Şöyle çekebilirsiniz. Yeşil aksa şöyle döndürebilirsiniz. Stretch yapabilirsiniz. Şimdi bu yüzeyi move yapmak istiyorum. Böyle kırmızı aksa bunu move yapabilirsiniz. Veya bir noktayı da move yapabiliyorsunuz. Diyelim ki endpoint'e geldim. Bu noktayı tuttum. Yukarı doğru çektim. Bu şekilde istediğiniz gibi objelerle oynayabiliyorsunuz. Şimdi yine bir obje seçeceğim. Rectangle. Şöyle yine 100 noktalı virgül 100. Push pull'da da 100 santimlik bir küp çizim. 3 kere tıkladım. Her şeyi seçildi. Move'a tıkladım.
Şimdi bu sefer Move aracındayken CTRL'ye basarsam bir kere basmanız yetiyor. Bunun bir kopyasını almış oluyorsunuz. Diyelim ki bunu 200 santim öteledim. Kopyasını aldım. Arasındaki mesafe 100 santim olacak. Çünkü bu noktadan bu noktaya taşımış oldum. Çoklu kopyalama da mümkün. Mesela diyelim ki bu noktadan bu noktaya bir taşıma yaptım. 200 santim bıraktım. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Diyelim ki bunu 5 tane kopya almak istiyorum. Bir tane yerine 5 tane olsun ve aynı aralıklarla kopyalansın. 5x dedim. Enter. Gördüğünüz gibi 5 tane kopya elde etmiş oldum. Şimdi bunların hepsini yine sileceğim. Sadece bir tanesi kalsın. Şöyle. 3 kere tıkladım. Şimdi şöyle yapacağım. Şu line, şu endpoint'e biraz bekledim. Bekledikten sonra şöyle sağa doğru çekiyorum. Silik bir kırmızı çizgi oluştu. Buradan referans almış oldum aslında. Uzaklığı belirle ediyorum. Tıkladım. Şimdi buradan diyelim ki buraya 1000 santim gitsin. Şöyle bir çizgi çizdim. Şimdi buradaki küpü kopyalamak istiyorum. Shift'e bastım, kilitledim. Buradaki noktaya kadar kilitledim. Sonra bunun arasında toplamda 4 tane kopya almak istiyorum ve bunların hepsinin arası aynı mesafede olsun. 4 dedim. Bu sefer bölü diyorum. Enter. Yani aralarına bir şey eşit miktarda dizmek istediğimde bölü yapıyorum. Peş peşe dizmek istediğimde de çarpı yapıyorum. Şimdi baktığımızda bunların arasında line aracına tıkladım. Sağ alt köşeden kontrol edebilirsiniz. 125 bunda tıkladım. 125 bunda tıkladım. 125 bunda. Eşit ağırlıklarla kopyalama işlemi yapmış olduk. Şimdi sıradaki özelliğimize geçelim. Taşımayı ve kopyalamayı gördük. Şimdi de döndürme özelliğini görelim. Objemi seçtim. Burada rotate özelliğine tıkladım. Yine bir nokta belirlemem gerekiyor. Bir merkez belirlemem gerekiyor. Burada şu noktayı seçeceğim. Ama gördüğünüz gibi buradaki cetvelimiz sürekli değişiyor. Yine bunu kilitleyebilmek adına mavi yanıyor şu anda. Shift'e basabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz. Veya en kısa yöntem yine yön tuşlarından yukarı bastığınızda mavi kilitler. Sağa tıkladığınızda kırmızı, sola tıkladığınızda yine yeşil kilitler. Ben şu anda mavi olmasını istiyorum ve bu noktadan döndürmek istiyorum. Noktamı seçtim. Şimdi başlangıç noktamı belirlememi istiyor. Başlangıç noktamı belirledim ve şimdi de bir açı girmemi istiyor. Dedim ki 60 enter. Şimdi merkezi burası olan ve bu noktayı 60 derece döndürmüş olduğum bir eylem yaptım. Diyelim ki bu sefer şuradan yapacağım. Ve diyelim ki bu sefer akslarımıza oturmayan bir dönme hareketi yapmak istiyorum. Bu aksı da şöyle belirleyebilirsiniz. Diyelim ki çıktım komuttan, bir daha gireceğim. Hepsini seçtim. Rotate'e tıkladım. Bu noktayı seçeceğim. Gördüğünüz gibi aksları dönmüyor. Bir renk değişikliği olmuyor. Bu noktayı seçerken basılı tutuyorum ve böyle değişiklikler yapabiliyorum. Ve ben bu noktadan şu noktaya bir eğim almak istiyorum. Burayı aldığımda artık veya şurayı alacağım. Şu köşeyi alalım. Böyle bir döndürme işlemi yapacak. Şöyle göstereyim. Şimdi hangi noktadan başlasın? Bu noktadan başladı ve bu noktayı döndürüyorum. Şimdi bu noktadan başlayalım. Yine basılı tuttum. Bu noktadan şu noktaya gelsin. Bir eğim alacağım. Ve bu sefer bu noktayı döndürüyorum. 145. Rotate işlemi de bu şekildeydi. Mantık belli. Objeyi seç. Rotate'e tıkla. Bir merkez noktası belirle. Merkez noktam midpoint. Sonra bunun yönünü belirle. Yönünü de belli ettikten sonra döndürmek istediğin noktayı bir nokta seçtin ve bunu döndüreceksin. Ne kadar döndüreceksin? 150. Döndürt. Bu kadar. Şimdi gelelim buradaki scale aracına.
bir boyutlandırma olarak geçiyor. Scale aracı da şu şekilde çalışıyor. Yine objemi seçtim. Scale aracına tıkladım. Her bir köşesine böyle 3 nokta atıyor ve bu 3 noktaya yaklaştığınızda kırmızı bir yakalama yapıyor. Şimdi bu noktayı yakaladım ve şöyle çektim. Stretch gibi bir şey yapıyor. Ve bunu tabii yine değer girerek de yapabilirsiniz veya referans alabilirsiniz yine. Diyelim ki böyle çektim ve şu noktayı bıraktığımda bu nokta kadar stretch yapar. Şöyle tüm boyutlarda yapıyor. Belli bir aksda yapıyor. Şimdi yukarı doğru yapsın. Bu şekilde. CTRL-Z, CTRL-Z. Geri gelelim. Şimdi burada şöyle bir özellik daha var. Hepsi seçiliyken Scale'e bastım. CTRL'ye basarsanız ortaya bir nokta atıyor görüldüğü gibi. Tam merkezine bir nokta atıyor. Bu sefer dört bir taraftan büyüme gerçekleşiyor. Şöyle yaparsanız iki taraftan esner. Ve bir yüzeyi de scale yapabilirsiniz veya rotate yapabilirsiniz. Scale'e bastım. Bu yüzey seçiliydi sadece. Scale'e bastıktan sonra yine CTRL'ye bastım. Ortaya bir şey alsın ve bütün köşelerden küçülsün veya büyüsün. CTRL'ye basıp şöyle küçültebilirsiniz. Veya buradaki kısmı şu şekilde büyütebilirsiniz. Veya bir kısımda küçük büyütün şu şekilde. Scale aracı da kısaca böyleydi. Şimdi burada da offset aracı var. Bu AutoCAD'deki offset ile neredeyse aynı. Rectangle aracına geldim. Şu şekilde. Offset aracına tıkladım. Şöyle bir çizgiyi hemen yakalıyor. Aşağı doğru çektiğimde bir offset veriyor. İsterseniz böyle bırakın. Sonra değer girin. 20 enter. İsterseniz de şöyle direkt değer girerek yapabilirsiniz. Bırakmadan size kalmış. Direkt böyle bir duvar çizebilirsiniz. 20 santimlik bir duvar çizim. Mesela şu ortaya yine bir offset yapıyorum. Şöyle bir offset yaptım. Push pull'la burayı delmek istiyorum. Bir circle çizdim. Hemen buna bir offset veriyorum. İçe doğru veya dışa doğru. 10 santim bir offset verdim. Push pull'la şurayı delmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi burayı ayırdım. Şimdi hepsini seçtim. Move aracına tıklayıp burayı çıkarttım. Ve buna scale yaptım. Ve bunun yönünü de belki değiştireceğim. Rotate'e tıkladım. Şu noktadan şöyle döndürdüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber bu menümüzün son özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şuradaki kısmı anlatacağım. İlk önce bir rectangle çizeyim. Şöyle ölçüsünü bilmediğim bir rectangle çizdim. Şimdi diyelim ki bu iki çizgi arasındaki mesafeyi merak ediyorum. Buradan tape aracına geldim. Bu noktadan bu noktaya tıklamadan bakıyorum ve tape aracının üzerinde 99.8 santim yazıyor. Sağ alt köşeden de görebilirsiniz. Tape aracı 1 metre gibi çalışır. İsterseniz buradan referans çizgiler veya ölçüler de alabilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Bir tane çizgimizin üzerine geldik. Buna bir kere tıkladık ve yukarı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle kesik çizgili bir şey veriyor. Diyelim ki bunun referans olarak 90. 90 santim yüksekliğinde bir aks atmış oldu. Hemen bu aksın üzerine geldim. Yine kırmızı bir kısım çıktı. Noktalama çıktı. Şöyle yukarı doğru bir daha çekiyorum. Bunu 40 yaptım. Diyelim ki şuradan şöyle gelsin. Bu çizgiden tam ortaya doğru gelsin. Endpoint'e geldi. Ve orta noktadan şöyle 20 santim. Buradan da 20. Tamamdır. Gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgen yapmış olduk. Konumsal olarak tam bu yere gelecek şekilde bir rectangle'la çizim yapabilirim.
Çoğu kişi bunu kullanıyor fakat ben pek sevemedim. O yüzden bu referans almayı pek kullanmıyorum. Ama bu özelliği de anlatmadan geçmeyeyim dedim. İsterseniz bu şekilde referanslama yapabilirsiniz. Bunları şimdi sildim. Gelelim buradaki ölçülendirme aracına. Buna bir kere tıkladım. Bu noktadan bu noktaya tıkladım ve çektim. Burası 114.4'müş. Şuradaki kısımları ölçelim. Burası 40. Burası da 40. Şimdi bu yüksekliği ölçeceğim. 90. Tabi ölçmüyor. Neden? Burada bir nokta yok. O yüzden bir line çizeceğim. Sonra ölçümü gireceğim. Bir de totalle verelim. Evet, böyle ölçülendirme verebilirsiniz. Yine bir referans alma özelliği. Bu sefer açılı yapabiliyorsunuz. Bir nokta seçtim. Mesela şuradan bir nokta seçtim. Geldim. Şöyle 45. 45 derecelik bir açı girmiş oldum. Yine bunu da pek kullanmıyorum. Buradaki kısımla da kenarlara not düşebilirsiniz. Mesela geldim şöyle çektim. Bunu metrekaresini direkt olarak veriyor. Diyelim ki burada farklı bir malzeme kullandınız. Onu girmek istiyorsunuz. Buraya hemen beton deyip yazabilirsiniz. Mesela şöyle çektim. Metrekare. Altında da metrekaresi olsun. Bu arada metrekareyi öğrenebilmek için yüzeye tıkladıktan sonra Entity Info'dan da öğrenebilirsiniz. Sağ tıklayıp buradan da öğrenebilirsiniz. Bu bölümde aslında en önemli kısma geldik. Şunları da silelim. Buradaki koordinat sisteminin orijinini değiştirmek mümkün. Onu da buradan yapıyoruz. Access dedim. Şimdi bir nokta belirleyeceğim. Noktamı şöyle buradan belirleyeyim. Şimdi kırmızı, yeşil ve mavi aksı belirleyeceğim. Şimdi diyelim ki şu şekilde olsun. Yeşil tam tersi olsun. Bu sefer kırmızı ile yeşilin aksını değiştirdik. Orijin noktasını değiştirdik. Buradaydı normalde. Bu birçok özellikte aslında işimize yarıyor. Orijin noktası çok önemli oluyor. Alıştırmalarımızda zaten bunlara da değineceğiz. Kısa bilgi olarak göstermiş olduk. Orijine tıkladınız. Bir nokta belirliyorsun. Orijinim şurası olsun. Ondan sonra yeşil, kırmızı aksları kendiniz girebiliyorsunuz. Gelelim son özelliğimize. 3 boyutlu bir yazı yazma mümkün. Özelliğime tıkladım. Buradan yazmak istediğim yazıyı, yazmak istediğim metni gireceğim. Diyelim ki SketchUp. SketchUp yazdım. Buradan fontunu değiştirebiliyorsunuz. Sonra paragraf soldan mı başlasın, orta mı olsun, sağdan mı başlasın, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yazı tiplerini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bunu 3 boyutlu değil 2 boyutlu da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Extruded değil de bunu kapatabilirsiniz. Mesela buradan ölçülerini girebilirsiniz. Ve sonra bir tane yüzeye bırakabilirsiniz. Şu şekilde bırakın. Bir daha yazalım. Başka bir şey yazalım. Bu sefer fontunu değiştirdim. Extruded kısmını da kapattım. Place dedim ve bıraktım. Gördüğünüz gibi bu sefer bu 2 boyutlu oldu. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle çizmiş olduğumuz objeleri, yüzeyleri grup haline nasıl getiririz bunu göstereceğim. Bu SketchUp'ın olmazsa olmazı, daha düzenli ve daha hızlı modelleme yapabilmenize yarayan bir özellik. Rectangle aracına geldim. 100 noktalı virgül 100. Bir küp çizeceğim. Push pull'a da şöyle 100 dedim ve küpüm oluştu. Diyelim ki
bu küpümün yanına bir küp daha eklemem gerekiyor. Bunu grup yapmadan hemen yanına bir küp daha ekleyelim. CTRL'ye bastım Move'dayken ve kopyaladım. Şu köşeye bıraktım. Şimdi diyelim ki biz bunu böyle yaptık. Sonra bunun bir revizyonu geldi, bir değişikliği geldi. Veya siz beğenmediniz, değiştirmek istiyorsunuz. Bunu sağa doğru ötelemeniz gerekiyor. Ötelediğinizde gördüğünüz gibi ilk küpümüzü de artık bozmuş oluyoruz. Çünkü temas halindeler. Biz bunları daha düzenli bir hale getirebilmek için diyelim ki bu küpün tamamını bir grup haline getirmek istiyorum. 3 kere tıkladım. Her tarafı seçildi. Sağ tıkladım. Make Group diye bir şey var. Seçmiş olduğum nesneleri grup haline getirdim. Şimdi bunu kopyalayalım. Hemen yanına bıraktım. Diyelim ki bunda bir değişiklik yapacağım. Öteleyeceğim. Veya bunu büyüteceğim. Scale aracına bastım. Büyüttüm. Veya döndüreceğim. Böyle döndürmek istiyorum. Döndürdüm. Gördüğünüz gibi temas etse de bunlar farklı iki grup olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz bunda. O yüzden mutlaka ne çizerseniz çizin bunları grup haline getirin. Zemin mi çizin? Zemini ayrı grup yap. Duvar mı çizin? Duvarı ayrı grup yap. Pencere mi çizin? Pencereyi ayrı grup yap. Bunların hepsini ayrı ayrı gruplar haline getirdiğinde bu sefer o konuyla alakalı bir revizyon, bir değişiklik gerektiğinde direkt olarak o grup içerisinde bir değişiklik yapıp daha hızlı ve daha temiz bir çizim elde etmiş olursunuz. Bir grup objeyi patlatmayı da şöyle göstereyim. Grubuma tıkladım, sağ tıkladım, bunu explode ettim. AutoCAD'deki explode ile aynı. Şimdi burada iki tane benim grubum var. Bu iki grubu da seçip CTRL'e bastım, buna da bastım. Ve gördüğünüz gibi iki grup da seçili. Entity Info'ya bakalım. İki tane grup seçili diyor. Şimdi bunları sağ tıkladım ve Make Group yaptım. Artık bunlar bir grup haline gelmiş oluyor. Şimdi bunları toplu halde değiştirebiliriz. Bunu basit bir örnekte anlatmak gerekirse bir tane masa çizelim. Basit bir masa. Şöyle 80 noktalı virgül 80 ve bunu hemen Move'la şöyle 75 santim yukarı taşıdım. Sonra Push Pull'a tıkladım. Şöyle masa tablasının kalınlığını vereceğim. Diyelim ki bu 2 santim olsun. Sağ tıkladım. Hemen bunu grup haline getiriyorum. Sonra masanın ayaklarını yapalım. Şöyle yine buradan referans alıyorum. İlk noktamı şu köşe yaptım. Şöyle çektim. 3 noktalı virgül 3 yaptım. Sonra bunu push pull'la aşağı doğru çekiyorum. Artık burada referans alabilirim. Şuradaki noktaya geldim. Orijin noktasına bıraktım. Şimdi bunu masa ayağını hemen sağ tıklayıp Make Group yaptım. Şimdi bunu taşımak istiyorum. Kopyalamak istiyorum. Bu noktadan tuttum. Bu noktaya yapıştırdım. Sonra ikisini seçiyorum CTRL ile. Bu noktadan tuttum. Bu noktaya yapıştırdım. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Buradaki grubun içine girdim. Buradaki offset ile şöyle 3 santimlik bir içe girme yaptım. Şurada iki yüzeyim oluştu. Şimdi buradaki bacakları şöyle 3 santim içeri almış olacağım. Bir referans çizgisi çizdim aslında offset ile. Şimdi grubun içerisine girdim. Buradaki yüzeyi ve çizgiyi de seçtim. Delete dediğimde o yüzey silinir. Şimdi şuradaki kısımlara birleşme yapalım. Şöyle çekelim. Bu da 6 noktalı virgül 3. Push pull'da çekiyorum. Şöyle çektim. Hatta şurayı şöyle 0,5 0,5 çekelim. Sağ tıkladım. Make Group yaptım. Sonra bunu Rotate ile döndüreceğim. Rotate. Şimdi şu noktaya tuttum. Şimdi şu noktada bekledim biraz. Çünkü bunu referans olarak hafızasına alacak. Sonra sola doğru çektim. Gördüğünüz gibi şurada kırmızı silik bir kırmızı çizgi çıkıyor. Shift ile bunu kilitledim. Sonra şuradaki orta noktaya kadar geldim. Buna tıkladığımda merkez noktam artık burası oldu. Şimdi
Aynı noktayı bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi rotate yapıyor. CTRL'ye bastım. Bunun bir kopyasını aldım. Şimdi seri kopyalama olarak ne yapıyorduk? Benim buradan 3 tane daha kopyaya ihtiyacım var. O yüzden 3x dedim. Sağ alt köşeden görebilirsiniz. Enter dediğimde artık bu 3 kopya olmuş oluyor. Bütün bacakları da yayıldı. Şimdi gördüğünüz gibi bacaklar her biri ayrı grup. Buradaki birleşme çıtaları ayrı gruplar. Masa tablası ayrı grup. Bunların hepsi patlak olmuş olsaydı sağ tıkladım, explode dedim. Şimdi diyelim ki masa tablasını ben değiştireceğim. Taşıyacağım. Taşıyamıyorum. Çünkü bunların hepsini seçtiğimde bütün bacakları, işte birleşim yerleri vesaire bütün her yeri seçiyor. O yüzden daha temiz bir çalışma için her bir birimi ayrı grup haline getirin. CTRL Z ile geri geldim. Şimdi işim bittikten sonra bunların hepsini bir grup daha yaptım. Make group. Şimdi bu masa grubu oldu. Grubun içine girdim. Bu ayak grubu, ayak grubu, ayak grubu, ayak grubu. Burası masa tablası grubu. Mantık bu şekilde ilerliyor. Her bir birim bir grup halinde olması gerekiyor. Şimdi gelelim başka bir özelliğimize. Make component. Yine bir yüzey çizeceğim. Yüzey çizdikten sonra hepsini seçiyoruz. Sağ tıkladığımızda Make Group var. Bir de burada Make Component diye bir şey var. Peki bu Make Component ne? Silelim burayı. Ve masamızı şöyle köşeye alalım. Çünkü masamızla alakalı bir şey yapacağız. Yine bir box çizeceğim. 100 noktalı virgül 100. Enter. Aynı şeyleri bir daha yapacağım. 100. Bunların hepsini seçtim. Bu sefer sağ tıklayıp Make Group yerine Make Component diyorum. Sonra benden bunun ismini girmemi, işte merkez noktasını belirlememi vesaire istiyor. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. İstiyorsanız isim girebilirsiniz. Create diyorum ve bitiriyorum. Şimdi bunlardan kopya alıyorum. Şöyle kopya aldım ve buna 5x dedim. Gördüğünüz gibi toplamda 6 tane küpüm var. Şimdi grup yapsaydım eğer bunu, şöyle kopyasını aldım. Explode dedim. Sonra bunu make group yaptım. Ve yine kopya alacağım. 5x dedim. Bunlar grup. Bunlar da component. Grupta grubun içine girdiğimde bunda bir değişiklik yaptığımda diğer gruplarda başka bir şey olmuyor. CTRL S ile geri geldim. Ama component yaptığınızda component'ın içerisine girdim. Push pull'la buna bir yükseklik verdiğimde diğerleri de etkileniyor. Burada ne yaparsam aynı şekilde etkileniyor. Şuradaki çizgiyi aşağı doğru indiriyorum mesela. Hepsinde ortak meydana geliyor. Component'ın mantığı bu. Diyelim ki bir modelinizde aynı şeyden birden fazla varsa onu component yapın. Eğer özelse ve başka bir yerde yoksa bunu grup yapın. Mesela bunu çok basit bir örnekte biraz önceki örneğimizde anlatabilirim. Burada masa tablasının bir tane olduğunu görüyorsunuz. Bunu grup yapın. Ama bacakların da aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu sefer bunu component yapın. Component yaptığınızda bir bacağı değiştirdiğinizde diğerleri de değişir. Şimdi bu grup olarak masa objesi. Şimdi yanına bir kopya aldım. Şimdi geldim. Aynı bacaktan 4 tane var. Aynı birleşim çıtalarından 4 tane var. Şimdi üçünü sildim. Şunların da üçünü siliyorum. Ve bundan benim 4 tane olması gerekiyor. Yine aynı mantık yapacağım. Bu sefer şunu sağ tıkladım. Make group'tu. Şimdi make component yapıyorum. Create dedim. Birleşim çıtasına tıkladım. Sağ tıkladım. Make component dedim. Create dedim. Şimdi ikisini seçtim. Yine rotate aracına geldim. Şöyle durdum. Referans çizgim çıktı. Shift'e bastım. Buradaki orta nokta şöyle CTRL ile böyle CTRL ile çevirdim. Kopyasını aldım ve 3x dedim. Evet. Şimdi
Buradaki masa ayağına tıkladığımda diğer masa ayakları da etkileniyor. Buradaki bileşim çıtasına tıkladığımda diğerleri de etkileniyor. Mesela masa ayağında bir değişiklik yapalım. Tıkladım hepsine. Şu alttaki 4 çizgiyi seçeceğim. Sonra CTRL ve Shift'e bastım. Yüzeyi çıkarttım. Sonra Move'la şöyle kopyasını aldım o çizgilerin. Yukarı doğru çekiyorum. Ne kadar çekelim? 25 santim çekelim. Böyle bir çizgi attım. Sonra şu alt tablaya 2 kere tıkladım. Scale aracına bastım. Sonra tam orta noktasından CTRL'ye basarak bir nokta atmış oldum. Her bir köşeden şöyle küçültüyorum. Ve gördüğünüz gibi diğer bacaklarda da oluştu. Diyelim ki buradaki kalınlığı sevmediniz. Hemen geliyorsunuz. Şöyle bunu buraya kadar tamamlıyorsunuz. Ve göreceksiniz ki diğerlerinde de aynı şekilde tamamlanıyor. Buradaki grup olan masa ayağına baktığınızda da ne kadar değişiklik yaparsanız yapın. Hatta bunu şöyle kısaltın. Diğerlerinde etkilenmiyor. O yüzden bir nesneden birden fazla varsa onu component yapın. Mesela bir binanın pencerelerini component yapın. Merdiven basamaklarını component yapın. Hemen şöyle bir örnek göstereceğim. Örneklerle ilerleyelim. Bir tane merdiven basamağı çizelim. 30 noktalı virgül 150. Buna 16 santimlik bir rıht yüksekliği veriyorum. Ve sağ tıkladım. Bunu make component yaptım. Create dedim. Sonra bundan bir kopya alıyorum. Şöyle 19x dedim ve 20 tane basamağım oldu. 20 tane basamağın olup olmadığını da hepsini seçersin. Entity Info'dan görürsün. 20 solid component diyor. Şimdi burada herhangi bir değişiklik yaptığımda, birisinde yaptığımda diğerleri de etkilenecek. Diyelim ki bunların şuradaki yüksekliğini değiştiriyorum. Şöyle 10 santim kısalttım ve her basamak 6 santim oldu. CTRL Z ile geri geldim. Şimdi burada düz bir alan yapmak istiyorum. Hemen geldim. Şuradaki çizgiyi seçtim. Hepsinde seçildi. Move aracına tıkladım. Şöyle aşağı doğru indirdim. Gördüğünüz gibi burada düz bir yüzey oluştu. Ve bu basamağı diyelim ki şöyle yapalım. Push pull'la 2 santim indirelim. Sonra bu basamak bir component'tı. Component'ın içerisine girdik şu anda ve sağ tıkladım. Bunu bir grup yaptım. Şimdi çıkalım. Buna tıkladığımda sağ üst köşeden Entity Info'dan bakın. Component diyor. Component'ın içine girdim. Buna tıkladım. Grup diyor. Yani component'ın içerisinde bir grup yapmış oldum. Sonra hemen geldim. Rectangle'la şöyle bir yüzey çizdim. Push pull'la şöyle 2 santim bir yükseklik yaptım. Sonra sağ tıkladım. Make grup yaptım. Şimdi bu merdiven basamağı, bu mermer. Dışarı çıktığımda gördüğünüz gibi bu component oldu. İçeri girdiğimde 2 tane grup olmuş oldu. Hemen şunu şöyle 2 santim daha çıkartalım. Bir tanesine yapmam, diğerlerinde de yapmam anlamına geliyor. Şimdi bir örnekte bir özellik daha göstereceğim. Şöyle bir box çiziyorum yine. Push pull'la şöyle yükselttim. Sağ tıkladım. Make component yaptım. Create dedim. Diyelim ki bu bir pencere. Ve bu pencereden diyelim ki 5 tane daha var. Yani toplamda 6 tane daha var. 5x dedim. Sonra bir revizyon geldi. Diyelim ki bu ve bu. Şu üçü farklı türde bir pencereye dönüşecek. Ben bunları değiştirirsem, şu anda değiştirirsem hepsinde değişeceği için ben bunları component'lıktan ayırmam gerekiyor. Yani buradaki sabit component'tan ayırmam gerekiyor. Ve üçünün de aynı olmasını istiyorum. Yine component olmasını istiyorum. Şimdi üçünü seçtim. Sağ tıkladım. Burada make unique diye bir şey var. Yani component olan bir şeyi mevcut component'tan ayırıp seçili olan modellerden bir component yapıyor. Hemen örnekte gösteriyorum. Make unique dedim.
Şimdi buna tıkladığımda şöyle push pull'la yukarı doğru çekelim. Şu üçünü artık buradaki component'tan ayırmış oluyorum ve kendi işlerinde artık bunlar da bir component oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu dersimizde SketchUp'ta malzeme nasıl satılır, dışarıdan malzeme nasıl eklenir, bunları öğreneceğiz. Önce bir box çizeceğim yine. Şöyle 100 noktalı virgül 100. Yine 100 santimde yükseltelim. Gördüğünüz üzere bir tane küpümüz var. Bunun bir kopyasını alıp kenara koydum ve sağ tıkladım, Make Group dedim. Bu da patlak kalsın. Şimdi buna malzeme atamak için ilk derslerimizde buradaki boya kutusunu görmüştük ve buna tıkladıktan sonra sağ taraftan materyaller panelinden herhangi bir malzemeyi buradan seçebilirdik. Diyelim ki buradan bir ahşap seçeceğim. Buradaki kısma tıkladım. Burada bu tekstürümüzün resmi çıktı. Şimdi tıkladığımda sanki Paint'te boyama yaparmış gibi burada malzeme atayabilirsiniz. Geri geldim. Bunları seçerek, tümünü seçerek malzemeye tıklayıp gördüğünüz gibi malzemeyi atabilirsiniz. Veya şimdi bu patlaktı, bu da grup. Direkt grupların tüm yüzeyine tek tıkla bunu atayabiliyorsunuz. Geldim, direkt grubun üzerine tıkladım. Malzememi atayabilirim. Bunun tekstürüyle, bunun rengiyle vesaire nasıl oynayabilirim? Edit kısmına geldim. Burada yaklaşık olarak bir rengi veriyor. Buradan rengiyle oynayabilirim. Gördüğünüz gibi. Reset color dedim. Kendi rengine geri geldi. Sonra buradan opacitesini arttırabilirim. Bu arka tarafını gösteren bir nesne haline geliyor. Cam gibi bir şey oluyor. Şimdilik arttıralım bunları. Ve bunun size'ıyla oynayabilirsiniz. Mesela 304'müş. Bunu 500 yapalım. Ölçeğini arttırdım. 100 yapalım. Küçülttüm. Bunu şuradaki kısmı kapatıp buradaki orantıyı da bozabilirsiniz. Burası 40'mış. Mesela burayı 50 yaptım. Veya daha fazla yapalım, abartalım. 80 olsun. Artık bu oranda büyüyecek, küçülecek. Başka bir özellik de şu. Şimdi buranın bir resmi atanmış buraya. Bu dosya olarak bir JPEG dosyası atanmış. Şimdi şuradaki kısmı kapatırsam bizim buradaki direkt olarak boyamız, rengimiz ortaya çıkıyor. CTRL-S geri geldim. Bunları pek fazla kullanmayacaksınız zaten. Malzeme atılı bir gruba. Diyelim ki şuradan bir malzeme atayalım. Şimdi bunun ölçüsüyle oynayalım. Diyelim ki 50. Evet, şimdi gelelim dışarıdan texture nasıl atıyoruz. Select kısmına geldim. Şunu bir resetleyelim. Resetledikten sonra şurada Create Material diye bir kısım var. Buraya tıkladıktan sonra Create Material menüsü açıldı. İsterseniz buradan bir dosya atayabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir renk yapabilirsiniz. Bunu tabi RGB olarak da girebilirsiniz. Ya da buradaki renk panelinden ayarlayabilirsiniz kendiniz. Ama biz şu anda bir dosya atayacağız. Dosya kısmına tıklıyorum. Diyelim ki buradaki tuğla malzemesini istiyorum. Buna tıkladım ve aç dedim. Gördüğünüz gibi malzemem geldi. Bir kare boyutunda bir tekstürmüş. OK dedim ve buraya geldi. Yüzeye tıkladım. Oldukça küçük. Şimdi bunu biz isterseniz buradan yine yapabiliriz. 20 dedim, büyütebilirim. Fakat bunun açısıyla veya diyelim ki boyutuyla oynamak için bir özelliğimiz daha var. Yüzeye sağ tıkladım. Buradan Texture, sonra buradan Position dedim. Kırmızı nokta bunu move yapıyor. Şöyle şu noktaya yapıştırdım mesela. Sonra yeşil bunu scale'ini büyütüyor veya açısını değiştiriyor. Şöyle bir 45 derecelik bir açıda yapabiliriz. Buradaki mavi kısımda da stretch yapıyorum. Şu şekilde. Açısını değiştirelim yine. Şöyle. Buradaki kısımda direkt olarak bir noktaya gidiyor.
Enter dedim. Şimdi böyle saçma bir tekstür oldu. Ve bundan bir örnek almak istiyorum. Çünkü sıfırdan bir malzeme atadığımda bu düzgün çıkacak. Mesela buraya tıklayalım. Şu yüzeye tıklayalım. Gördüğünüz gibi eskisine geri döndü. Ben bundan bir örnek almak istiyorum. Örnek nasıl alınıyor? Select kısmına geldiğimizde şurada damlacık kısmı var. Bu damlacık mesela şuradan bir örnek alalım. Aldıktan sonra gördüğünüz gibi buraya atayabilirim. CTRL-S geri geldim. Şimdi damlacığa bir daha tıklıyorum. Buradan aldım. Aynı şekilde buradan bu tekstürün özelliklerinden geliyor. CTRL-Z dedim. Şimdi direkt mouse'la buraya tıklamak yerine Paint Tool aracındayken alta basarsanız, alta basıp bırakıyorum. Paint Tool damlacık aracına geldim. Tıkladım, Paint Tool'a geliyor. Hemen tıkladığınızda buradan artık örnek almış oluyorsunuz. Buradaki penceremizde gördüğünüz gibi in model yazıyor. Yani şu anda modelimizin içerisindeki bütün malzemeler burada. Bu listede. Hemen bunları mesela silebiliriz. Önceden kullandığımız ahşap, en son atadığımız tuğla. Bunu silelim. Silindi. Mesela şuradaki damalı kısım. Burayı silelim. Bunlar ne derseniz insanımızın üzerindeki renkler. Bunları mesela silmeye başlarsanız insanımız yavaştan soyunmaya başlar. Gördüğünüz gibi şu anda modelimizin içerisinde hiç malzeme yok. Malzeme atama yöntemlerinde bir özellik de şurada. File dedim, import diyor. Yine buradan şuradaki texture'umu seçtim. Buradan image seçerseniz bir texture atamaz, sadece bir fotoğraf olur. Texture seçili olması gerekiyor. Import diyorum. Import ederek içeri almam gerekiyor. Şimdi benim bir yüzeye ihtiyacım var. Yüzey olmazsa bu şekilde texture atayamıyorum. Geldim. Bir yüzeye ihtiyacım olduğunda hemen şuradaki noktalı kısım çıkıyor. On face diyor. Buraya geldiğimizde atamama işareti gösteriyor. Şimdi gelelim şuradaki noktaya tıklayalım. Şöyle çekelim. Bıraktığımda artık texture'um oluşuyor. Direkt olarak da buna ölçekli bir texture atamış oldum. Hemen damlacıkla seçtim. Şöyle devam edelim. Malzeme ataması da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber SketchUp'taki Intersect özelliğinden bahsedeceğim. Intersect özelliği ile iki objenin kesişim noktasına bir çizgi atıyor. Hemen göstereceğim bir örnekle. Şöyle bir arka aracı çizelim. Şöyle mavi aksa gitsin. Şu yüzeyi birleştirelim. Ve buna bir push pull verelim. 3 kere tıkladım. Sağ tıklayıp make group yaptım. Sonra geldim buraya circle çiziyorum bir tane. Push pull. Şöyle yukarı doğru çekelim. 3 kere tıkladım. Sağ tıkladım. Make group yaptım. Sonra şöyle yüzeyime oturtuyorum. Şu şekilde. Biraz daha yukarı çıksın. Şöyle olsun. Evet. Şimdi ben şu iki kesişim noktasına bir çizgileme yapmak istiyorum. Bir çizgi atamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? İkisini seçtim. Sağ tıkladım. Intersect Face with Model. With Model dediğimde şimdi baktığınızda buradan bir çizgi elde etmiş oldum. Bu şekilde bir çizgi elde etmiş oldum. İki gruba da girmedim farkındaysanız. CTRL-Z, CTRL-S. İki gruba da girmedim. İki grubun da dışındayım. Seçtim. Sağ tıkladım. Intersect Face with Model dediğimde burada bir çizgi atamış oldu. CTRL-Z ile şimdi silelim bunu. Grubun içine girelim. Bu gruptayım mesela. Şimdi sağ tıkladım. Intersect Face with Model dediğimde artık buradaki objemin üzerinde bir çizgileme yapmış oldum. Şu yüzeyi ayırdım. Bunu silebilirim mesela. Geri geldim. Bu sefer bu grubun içerisine girdim. Sağ tıkladım. Intersect Face with Model. Şimdi bu grubu kenara alalım. Gördüğünüz gibi burada bir yüzey oluşturmuş oldum. Bunu silebilirim. Şu şekilde. Bunu en çok kullandığım özelliklerden biri yazı.
Bir tane duvarım olsun. Şöyle bir duvar. Push pull. Sağ tıkladım, make group yaptım. Yazı aracına geldim. Diyelim ki SketchUp yazdım. Şöyle yapıştırdım. Tabi buna 3 boyut vermem gerekiyor. Extruded. Evet. Şimdi SketchUp. Şu şekilde seçtim. Evet. Şu anda duvarımın üzerine temas eden bir yazı var. Scale aracıyla biraz büyütebilirim mesela bunu. Şöyle biraz büyütelim. Shift'e de basayım. Eşit büyüsün. Evet. Şimdi duvarıma tıkladım. Duvarımın içerisine girdim. Sağ tıkladım. Intersect Face with Model dedim. Şimdi yazımı siliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki yazıyı oluşturdu. Duvarımın üzerine bir iz yaptı. Şuradaki kısımları hemen çizgiyle endpoint'ten endpoint'e yaptığımda sonucum çıktı. Şimdi mesela bunlara farklı materyal atayabilirim. Evet, bu şekilde. Diyelim ki duvarı bu şekilde boyadığımızı varsayabiliriz. Hemen buna da farklı bir materyal atayalım. Mesela böyle olsun. Veya daha açık bir şey. Intersect Face özelliği de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber SketchUp'ta mirror nasıl yaparız bunu göstereceğim. İlk önce bir box çizeceğim yine. Şöyle çizelim. Line aracıyla şu çizgiyi ikiye böldüm. Move'a tıkladım. Şöyle bir üçgen yaptım. Push pull'u yükseltiyorum. Ve bunu grup yapıyorum. Şöyle yapalım. Grubun içine girdim. Şuraya da bir tane yuvarlak çizelim. Evet. Sağ tıklayıp Flip Along dedim. Red dedim. Buradaki kısım buraya geldi. Burada bir mirror yapmış oldu. Kendi ekseninde bir mirror yapıyor. Sonra geldim. Green dedim. Yine kendi aksında mirror yaptı. Bunu mavi aksla yaparsak grup blue, şuradaki kısım tam tersine geliyor. Mirror için ayrı eklentiler var. Ücretsiz pluginler var. Onlarla daha basit yapılabiliyor. Ama SketchUp içerisinde de böyle çözümler yapabilirsiniz. Mesela farklı bir mirror özelliği gösterebilirim size. Scale aracına bastınız. CTRL'ye basarak şurada şu aksta şöyle çektiğinizde bunu -1 derseniz bunun bir mirror'ını almış olursunuz. Veya şöyle yapalım. Mavi aksa yapalım. Şöyle -1. Gördüğünüz gibi şuradaki yuvarlak yukarı geldi. Yine böyle yapalım. -1. Bu şekilde geldi. Buraya da yapalım. -1 ve mirror'ını yapmış olduk. Tam eksende yapmak istiyorsanız move, şöyle geldim. Şu noktaya tıkladım. Ve buradan şimdi Flip Along dedim. Green dedim ve gördüğünüz gibi bu şekilde mirror yapabilirsiniz. Eklentiye ihtiyaç duymadan. Bu videoda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videomuzda, bu eğitimimizde Sandbox'tan bahsedeceğim. SketchUp'ın kendi özelliğinden bir tanesi. Bununla beraber arazi modelleyebilirsiniz. Arazinin üzerine yol izi yapabilirsiniz veya yapmış olduğunuz binanızı araziye yerleştirebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Buradan sağ tıklarsanız şu kısma Sandbox'ı seçiyorsunuz ve eklentimiz, özelliğimiz geldi. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi bu özellik şöyle çalışıyor. İlk özelliğimizden başlayalım. İlk özelliğim için benim çizgilere ihtiyacım var. Mesela şöyle yapalım. Bunun için benim çizgilere ihtiyacım var. Şöyle bir tane rectangle çiziyorum. Bunu mavi aksa yükseltiyorum. Şöyle kenara doğru da çekelim. Şu şekilde. Tam şurada bıraktım. Aynısından bir daha kopyalayacağım. Şu şekilde aldım. Ve bunun 3x dedim. Bir özelliğini.
Kopyalarını aldım. Sonra bir line ile şöyle bir iz yapalım. Şuraya. Yüzeyimi seçtim. Move'la kopyaladım. CTRL'ye basıp sonra şuradaki kısmı sildim. Şimdi aynı şekilde bunun kopyasını alacağım ve yine 3x diyeceğim. Evet. Şimdi şöyle yüzeylerimiz var. Bunların hepsini seçtikten sonra buradaki kısma tıklarsanız bu çizgiler arasında bir yüzey oluşturur ve bunu grup halinde yapar. Şöyle kenara taşıyabilirsiniz. Buradaki çizgileri aslında izoips çizgileri olarak da düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunları sildim şimdi. Şöyle bir arc aracıyla bir şey çiziyorum. Bunun bir kopyasını alacağım. 50 enter dedim. Sonra bunu biraz yükselttim. Scale ile de oynayalım. Şu şekilde. Evet. Sonra şöyle rastgele bir konum belirledim. Aynı şekilde yanına kopyaladım ve birazcık aşağı indirdim. Şöyle rastgele bir çizgi dizini var. Bunların hepsini seçtim. Sonra buradaki ilk özelliğime tıkladığımda gördüğünüz gibi aralarına bir düzlem attım. Siz de kodlarınızla beraber veya izoips noktalarınız, çizgileriniz varsa bu şekilde arazi modellemeniz oldukça basit. İkinci özelliğimize gelelim. Burada gridler oluşturuyoruz. Tıkladım. Sağ alt köşeden görüyorsunuz 300 santimlik gridler yapıyormuş. Ben bunu 200'e çektim. Enter dedim. Şöyle açtım. Yeşil aksta açıyorum şu anda. Tıkladım. Şimdi de kırmızı aksta açıyorum. Evet, böyle gridler yaptı. Buradaki özellik böyle gridler yapmamıza yarıyor ve bunu yine bir grup halinde yapıyor. Grubun içerisine girmem gerekiyor. Bununla alakalı bir değişiklik yapacağımda. Mesela buradaki kısımları değiştirmem gerekiyor. Sağ tıkladım. Yüzeyini ters çevirdim. İçerisine girdiğimde burada da gizli böyle hide edilmiş çizgilerin olduğunu, üçgenlerin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki özelliğimize gelelim. Burada zaten bir önceki özellikle beraber çalışan bir özellik. Şimdi grubun içerisine girdim. Buradaki kısma tıklıyorum. Şimdi buradaki kısımla beraber gördüğünüz gibi bir tane circle yapıyor. Ve sağ alt köşede bunun yarıçapını 1000 olduğunu görürsünüz. Bunu iyice düşürelim. Mesela 100 yapalım. Küçük bir şey olsun. Ve şuradan yukarı doğru çekebilirsiniz bunları. Şöyle. Birazdan daha detaylı bir örnekle anlatacağım. İster noktayı, isterseniz de şuradan çizgiyi böyle yukarı doğru taşıyabilirsiniz. Şimdi bunu silelim. Şuradaki özelliğe bir daha basalım. Evet, yeşil aksı bir daha çekiyorum. Şu şekilde. Şöyle de uzunca bir şey olsun. Şu şekilde. Şimdi bir daha şuradaki komuta giriyorum. Ve bunun mesafesini 500 yapıyorum. Ya da 1000'i bir daha çekelim. Evet, büyüdü. Şöyle tepeler. Yukarı doğru çektiğinizde tepeler. Aşağı doğru indirdiğinizde çukurlar oluşur. Şöyle tepe yapalım buraları. Şuralarda da çukurlar yapalım. Hatta bayağı indirelim burayı. Evet. Böyle arazi modellemeniz mümkün. Şimdi buradaki çizikli yapıyı kaybetmek adına bu sağ köşede Default Terrain altında Soften Edge yani çizgileri yumuşatma özelliği var. Buraya tıklarsınız. Modelin seçiliyken Soften kısmına tıklarsınız ve buradaki derecesini de arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu artık tek yüzeymiş gibi olur ama ikiye tıkladığınızda gizli çizgileri, üçgenlemeleri görürsünüz. Şimdi hemen şu yüzeyi ters çevirelim bir daha. Resolve Face dedim. Evet. Gelelim buradaki özelliğe. Şimdi buradaki özellikle mesela modellemiş olduğunuz bir binanız var. Şöyle basit bir şey yapalım. Şöyle hatta hemen çatısını da yapalım. Binaya benzesin. Şöyle bir şey modelledim. Sağ tıkladım. Make Group yaptım. Sonra diyelim ki araziye şöyle yerleştirmem gerekiyor benim bunu.
yukarı kaldıralım. Hemen buraya yerleştirmem gerekiyor. Şimdi şuradaki kısma tıklarsam sonra mevcuttaki konumuna böyle bir kırmızı çizgi atıyor. Ve bunu 100 santim offset ile yapacağını söylüyor. Sağ alt köşeden izleyebilirsiniz bunu. Şimdi arazimize tıkladığında böyle bir temel atmış gibi bir şey oluyor. Ve şuradaki mesafe ile buradaki mesafe arasında 100 santim var. CTRL-Z geri geldim. Mesela bunu 100 değil de 300 yapsak ne olur? Binamıza tıkladık. Özelliğimize tıkladık. Araziye tıkladık. Geri geldim. Şimdi bir sonraki özelliğimize bakalım. Binama tıkladım. Özelliğime tıkladım. Şimdi arazime tıklayacağım. Arazime tıkladığımda gördüğünüz gibi buradaki çizginin, yani bu çerçevenin aynısını buraya yapıştırıyor. Bu sadece bina olmasına da gerek yok. CTRL-Z ile geri geldim. Bunu silelim mesela. Şöyle bir tane arc çizelim. Hatta scale ile şunu birazcık oynayalım şöyle. Move'la taşıdım. Yukarı doğru. Şimdi özelliğime tıkladım. Araziye tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki çizgiyi arazimize yediriyor. Böyle arazinize izler yapabilirsiniz. Yollar yapabilirsiniz. Mesela yol yapalım. Şuna hemen offset yapalım. Şöyle. Sonra şu ikisini seçtim bir daha. Özelliğime tıkladım. Buraya tıkladığımda şuraya bir yol yapmış olduk. Bu özelliğimiz de böyleydi. Şimdi arkadaşlar son özelliğine gelelim bu plugin'in. Şimdi burada edge'ler var. Bu edge'ler de şuradaki edge'lerin yönünü değiştirmeye yarıyor. Şimdi şuradaki kısımları kaldıralım mesela. Üçgensi yapıya geldi. Şimdi şuradaki mesela şu çizgiye tıkladım. Buraya tıkladığımda bunun yönünü vesaire değiştiriyorsunuz. Bunu çok fazla kullanmayacaksınız zaten. Buradaki kısımda da ekstra bir çizgi atıp bunu yine yukarı aşağı oynayabiliyorsunuz. Yine Soften Edge yapalım ve bu şekilde bitirelim. Evet, Sandbox özelliği de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu eğitimimizde de Solid Tools özelliğinden bahsedeceğim. Solid Tools şu şekilde bir eklenti. SketchUp'ın kendi eklentisi. Bu pluginimiz iki grubu tek grup haline getirmeye veya birbirinden çıkartmaya veya kesişim kümelerinden ayrı grup yapmaya yarıyor. Ben bunu ilkokulda matematik dersinde görmüş olduğumuz kümelere benzetiyorum. A kümesi, B kümesi birleştirince bir farklı bir küme. İşte kesişimleri C kümesi gibi. Şimdi örneklerle bunu detaylandıralım. Şimdi iki tane benim gruba ihtiyacım var. Birinci grup, ikinci grup. Şimdi ilk özelliğime tıklayayım. Adı AutoShell. Tıkladıktan sonra birinci grubumu seçiyorum. İkinci grubumu seçiyorum. Şimdi burada X-ray komutuna geldiğimizde şuradaki köşeyi silerek bunları tek bir grup haline getiriyor. Yani kesişim kümesini silip bir çerçeve yapıyor sadece. İkinci özelliğimize geldiğimizde de burada intersect özelliği var. Buna tıkladığımızda yine birinci grubu seçtim. İkinci grubu seçtim. Bu sefer de kesişim kümesini bırakıyor. Diğer geri kalan kümeyi siliyor. Üçüncü özelliğime tıkladım. İlk grubu seçtim. İkinci grup seçtim. Baktığımızda AutoShell ile aralarında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. X-ray komutuna bir daha gelelim. Baktığınızda burada da bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Peki neden farklı bir özellik olarak gelmiş burada? Bunu en güzel içi boş kütlelerde görürüz. Mesela bir duvarla çevrili bir binada görürüz. Veya böyle görmüş olduğunuz içi boş silindirlerde veya box'larda görürüz. Şimdi ilk özelliğimizi yani AutoShell ile burada kullanalım. Tıkladım özelliğime. Birinci ve ikinci özelliğimi seçtim. Şimdi bunu üçüncü özelliğimle beraber yapacağım. Tıkladım özelliğime. İlk özelliğim seçili. İkinci özelliğimi seçtiğimde dışarıdan baktığımızda yine bir farklılık yok. X-Ray'e bir daha tıklayalım. Burada bu sefer farklılığı göreceksiniz. İlk özelliğimde içindeki o boşluğu silmiş. Boşluk sadece şuradaki köşelere kadar geliyor. İçteki boşluğu siliyor. Fakat burada şöyle bir şey yapıyor. İkisi arasındaki o boşluğu bir küme halinde bırakıyor.
ikisindeki o boşluğu bir kesişim kümesi olarak burada bırakıyor. Yani dışarıdan baktığınızda yine gözükmeyen bir özellik olacak. Fakat içerisine girdiğinizde o grupların bir farklılık olduğunu göreceksiniz. X-ray özelliğinden çıktı. Şimdi farklı özelliğimize bakalım. Dördüncü özelliğime geldim. Burada Subtract, ben bunu genellikle kullanıyorum. Özellikle pencere boşluğu açarken vesaire bunu kullanıyorum. Bundan bunu çıkartıyorsam ilk bunu seçmem gerekiyor. Bunu seçtim. Şimdi hangi nesneden çıkartacaksam onu seçiyorum. İkinci objemi seçtim. Bu objeyi çıkartmış oldum. Bir delik açmış olduk. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğime. Özelliğime tıkladım. Trim özelliği. Birinci grubumu seçtim. İkinci grubumu seçtim. Şimdi Move'la baktığınızda ilk seçmiş olduğum obje düzgün kalırken ikinci seçmiş olduğum objeden bir şeyi çıkartıyoruz. Aslında Subtract özelliğinin sadece buradaki kısmının kaybolmayan özelliği. Çünkü Subtract özelliğinde buradaki özellik, buradaki box siliniyordu. Burada silinmiyor. Tek farklılığı bu. Şimdi gelelim buradaki özelliğimize. Split özelliği. Split özelliğinde de kümelerden bahsetmiştim. A kümesi, B kümesi, kesişim kümesi, C kümesi diye. Burada baktığınızda hiçbir özellikte üçüncü bir grup çıkmıyordu. Fakat burada üçüncü bir grup çıkıyor. Şimdi özelliğime tıkladım. İlk grubumu seçtim. İkinci grubumu seçtim. Üçüncü grup nerede diye sorabilirsiniz. Şimdi Move'la şunu şuraya taşıyalım. Bunu buraya taşıyalım. Şimdi A kümesi, B kümesi, bu da kesişim kümeleri olmuş oldu. Solid Tools'ta bu şekildeydi. SketchUp'ta modelleme yaparken çokça kullanacağımız bir özellik. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videomuzda da kısa yollardan bahsedeceğim. SketchUp'ta özellikle bir proje yetiştirirken hızlanmamız gerekiyor. O yüzden bazı kısa yollar kullanmamız gerekiyor. SketchUp'ta en çok kullandığımız komutlardan birisi make group. Mesela make group'u bir kısa yola atamamız gerekiyor ki hızlanalım. Line aracının kısa yolu L'ydi. Select aracınınkisi Space'ti. Move aracınınki M'ydi. Rectangle'ınki R'ydi. Bunları kullanmamız gerekiyor. Peki make group'a veya daha önce kısa yol atanmamış bir komuta nasıl kısa yol atarız bunu göstereceğim. Window Preference kısmına geldik. Buradan Shortcuts kısmına geldik. Buradan hemen make group'a aratalım. Make group. Şimdi component'a ben G komutunu atamışım. Make group'a da ctrl G komutunu atamışım. Bunu nasıl atıyoruz? Mesela şuradan tıklayalım. Hemen sileyim ben bunu. Sildikten sonra geldim. ctrl ve G'ye bastım. Otomatik olarak yazıyor burada. Sonra artı ikonuna tıkladım. Sonra OK dedim. Artık mesela şöyle yapalım. Bir box çizdim. 3 kere seçtim. Sağ tıklayıp make group yapmak yerine ctrl ve G'ye basıyorum. Bitti. Bu artık bir grup. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü çoğunlukla mouse kullanıyoruz. Sağ elimiz çok fazla yoruluyor. O yüzden modelin içerisine sol elimizi de katmamız için, sol elimizi de kullanmamız için kısa yolları atıyoruz. Başka hangi kısa yolları atamanızı tavsiye ederim? Mesela diyelim ki bir tane 500'e noktalı virgül 300. Sonra buna geldim. Offset verdim. 20 dedim. Bir tane duvar yaptım. Bu duvar olsun. Bu da zemin olsun. Ctrl X ile bu yüzeyi sildim. Sonra push pull'la bunu yükselttim. Diyelim ki 300 yükselttim. Sağ tıkladım. Make group. Rectangle yapmak yerine burada Edit'in altında kesmiş olduğumuz veya kopyalamış olduğumuz nesneleri direkt aynı konuma yapıştıran bir özellik vardı. Paste in Plus. Buna tıkladığımda direkt olarak buraya yapıştırıyor. Hemen bunu da ctrl G yaptım. Şimdi buna da kısa yol atamanız gerekiyor. Sildim. Şimdi ben buna ne atamışım? Edit Paste in Plus'a ctrl B komutunu atamışım. Hiç buraya bakmadan ctrl ve B'ye bastığımda o yüzey buraya direkt olarak geliyor. Bu özelliği de sıkça kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Başka hangi kısa yolu kullanmanızı tavsiye ediyorum? Mesela karmaşık bir modelde çalışırken herhangi bir objeyi değiştirmek istiyorsunuz. Ama modeliniz çok karmaşık. Kamera açısını değiştirdiğinizde işte duvara giriyorsunuz, mobilyaların içerisine vesaire giriyorsunuz. Bunu engellemek adına sadece girmiş olduğunuz grubu gösteren, diğerlerine hide eden, gizleyen bir özellik var. O da View'un altında Component Edit Hide Rest of Model. Ben buna I komutunu eklemişim. Çünkü bu
Diğer programlarda isolate diye geçiyor. Yani bir izole ediyoruz diğerlerini. O kalıyor. Sadece uğraştığımız model kalıyor. Mesela diyelim ki hemen hızlıca şuraya bir pencere boşluğu yapalım. Şunu sildim. Sonra geldim rectangle'a bir tane pencere çizeceğim. Şöyle şunu silelim. Şöyle yaptım. Dedim ki benim bunun arkasıyla bir işim var. Yani arkasını görmem gerekiyor. Gruba tıkladım. Mesela burada grubun içerisine giriyorum. Etrafında dönemiyorum, edemiyorum vesaire. Şimdi şuradaki View, Component Edit buna tıkladığımda duvarı hide ediyor. Sadece bu kalıyor. Bir daha hide'a tıklayıp unhide yapmanıza gerek kalmıyor. Hızlı hızlı yapıp çıkıyorsunuz. Mesela gruptan çıkayım, duvar geri geliyor. Grubun içerisine gireyim, duvar gidiyor. Mesela duvarın içerisine gireyim, bu sefer bu gidiyor. O yüzden şimdi bu güzel bir özellik. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilmeniz gerekiyor. O yüzden ben buna bir kısa yol atadım. Bu da I kısa yolu. Mesela buna tıkladım. Isolate'i kapattım, açtım. Kapattım, açtım. Bu şekilde. 3 özelliğe bence kısa yol atayın. Make Group, Paste in Plus, bir de Isolate yani Hide Rest of Model'a kısa yol atayın. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda bu zamana kadar görmüş olduğumuz özelliklerle bir model yapmaya çalışacağız. Bir mekan modelleyeceğiz. Rectangle aracına geldim. 500 noktalı virgül 400 bir rectangle çizdim. Sonra şuna şöyle offsetle 20 santim bir offset yaptım. Bunlar bizim duvarımız olacak. Şimdi şu duvarı seçtim, sağ tıkladım, make group yaptım. Şimdi make group yaptım ya, baktığınızda artık o içteki yüzeyden ayrılmış oldu. İçteki yüzeyde ayrı bir grup yaptım. Şimdi şuradan şunu hide yaptım. Gizledim bir. Grubun içerisine girdim. Line aracına tıkladım. Şöyle 20 dedim. Ve sonra şöyle kestim burayı. Sonra bu çizgiyi seçtim. Move'a tıkladım. CTRL'ye bastım. 90 dedim. E'ye bastım. Silgi aracıyla burayı bir sildim. Sonra şurada bir tane pencerem olsun. Pencerem de şöyle olsun. 150'ye 150 olsa 150. 150 noktalı virgül 20 desek. Şunu hemen CTRL X ile kesiyorum. Kapattım. Edit Paste in Plus. Direkt geliyor. Sonra orta noktadan tuttum. Buradaki orta noktaya yapıştırdım. Burada da bir pencere boşluğum olacak. Bunu ayrı bir yüzey yapmamın nedeni de şimdi yüksekliğini verdim. 150 olsun yüksekliği de. Sağ tıkladım. Make Group. Sonra bunu Move yapıyorum. 90 santim bir yüksekliği olsun. Scale aracıyla şöyle abartılı bir şekilde yapalım. Sonra buradaki duvar yüksekliğini de 300 yapalım. Şu kapımız, bu da penceremiz olacak. İki tane yöntem var. Birincisi Solid Tools aracıyla burada bir boşluk açabiliriz. Çıkaracağım objeyi seçtim. Subtract dedim. Duvarı seçtiğimde boşluk açılır. Veya duvara geldim, sağ tıkladım. Intersect Face With Model dedim. Bunu silebilirim. Artık push pull yapıp burayı silebilirim. Hangi yöntem hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir line aracına geldim. 220 bir kapı yüksekliği dedim. Sonra şuradaki line'ın ucuna geldim. Endpoint'ine. Buradan buraya bir rectangle çizdim. Sonra push pull'la şöyle ittirdim ve burayı kapattım. Sağ tıklayıp make group dedim. Tabi şuradaki çizgiyi de aldı. Bunu sildim. Burayı seçtim. Bu grubu seçtim. Şimdi bunların hepsini birleştiriyorum. Mekanım bitti. Şimdi burada hide ettiğim bir görüntü vardı. Unhide last dedim. Ve buna hemen bir malzeme atacağım.
wood. Şöyle bir malzeme atayalım. Evet, güzel oldu. Şurada grubun içerisine girdim. Rectangle'la şu kapının şu tarafına doğru da gitsin bu. Şuradaki çizgiyi de sildim. Burada yapacağım ilk şey şu olacak. Burada bir süpürgelik olsun. Veya kapı pencere yapalım ilk önce. Rectangle aracına tıkladım. Şöyle bir rectangle oldu. Move'la taşıdım bunu. Rahat çalışabilmek adına. Hatta bunu sayılı yapalım. Şöyle mesela diyelim ki 500 santim gitsin bu. Şimdi ilk önce bir offset vereceğim. Şöyle 8 santim bir offset olsun. Burayı sildim. Push pull. 6 santimlikte bir kalınlığı olsun. Bunları atıyorum. Make group. Sonra şu kalınlıktan şu kalınlığa şu mavi aksla kilitleyelim. Şuraya geldim, bıraktım. Şu kalınlığı almış olduk aslında. Tam orta noktasından tuttum, sürükledim. Kırmızı aksa kilitledim. Orta noktayı buldum. Push pull'la bunu yükseltiyorum. Bıraktım. Şimdi bunu da grup yaptım. Make group. Hepsini seçtim, birleştirdim. Sonra tabii ki bizim burada bir kanadımız var. Bir rectangle daha çiziyorum. Yine offset veriyorum. Şöyle 3 santim bir offsetim olsun. İşte iki tarafı seçtim. Sildim. Burası artık bir sade rectangle. Yine offset vereceğim. Bu sefer 6 santim offset olacak. Burayı iç tarafı sildim. Push pull'la şöyle 2 santim gittim. Sağ tıkladım Make Group. Sonra grubun içerisine girdim. View, Component Edit diyor. Rise, Hide Rest of Model. İzole ettirelim biz buna kısaca. İzole edeceğiz. İzole dedim. Bütün her şeyi hide etti geçici olarak. Sonra ben burada bir iz yapmak istiyorum. Intersect ve Face'i kullanmak istiyorum. If model dediğimde temas ettiği tarafa geldi. Şimdi push pull'la şöyle çekiyorum. Şimdi izoleyi kapatmak istiyorum. View. Bunu kapattım. Şöyle iç tarafa doğru 4 santim çekelim. Evet, böyle bir penceremiz oldu. Rectangle'da şöyle bir cam çizeceğim. Kalınlığı 2 santim olsun. Sağ tıkladım. Make Group dedim. Sonra şöyle çektim. Orta noktada bırakayım buranın. Geldim. Aynı şekilde buraya yapıştırdım. Tabi buraya taştı. Boyutları bir değil. Grubun içerisine girdim. Şöyle çektim. Move yapıyorum. Sonra geldim. Şöyle taşıdım. Şurayı seçtim. Aşağı doğru indiriyorum. Şu noktadan şu noktaya. Evet. Hemen bunları da malzeme yapalım. Glass. Bunları seçtim. Sıfırdan bir malzeme yapacağım. Create materyal. Şöyle beyaz. Kırık bir beyaz şu şekilde. OK dedim. Ve buna da dedim ki pencere. Buna atadım. Ve bunların hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Make Group. Geldim. Kaç gitmiştik? 500 gitmiştik. 500 dedim. Buraya geldi. Tam da oturmadı gerçi. Şu şekilde seçsek yine. Veya biraz daha öteleyelim. 8 santim öteleyelim. Hatta gelelim buraya bir tane de mermer yapalım. Push pull. 2 santim gitti. Şimdi şu yüzeyin kopyasını alacağım. Ctrl+C kopyasını aldım. Sonra Edit Paste in Plus. Buraya bir yüzey oluşturdum. Push pull'la şöyle 2 santim geldim. 2 santimde dışarı çıktım. Sağ tıkladım Make Group. Odamız şekilleniyor. Şimdi şuraya da bir kapı yapacağım. Rectangle aracına tekrar tıkladım. Şöyle çektim. 20'ye noktalı virgül 5 diyelim.
Sonra bir yol belirleyeceğim. Şöyle çektim. 3 kere tıkladım. Hem buradaki yüzeyi hem buradaki çizgileri seçti. Sonra CTRL ve Shift'e basıp yüzeyi çıkarttım burada. Sonra Follow Me'ye tıkladım. Yüzeye tıkladım ve etrafını sardım. Hemen bunu grup yapmam gerekiyor. Make Group. Bir tane de şuraya kapı pervazı çizeceğim. Yine aynı mantık. Yol çiziyorum. Burada şöyle yapalım. Bunun köşesini şöyle arka aracıyla çizelim ve şurayı silelim. Ve şurada da keskin bir şey olsun. Şöyle. Evet. Burayı da sildim. Kesitimiz bu şekilde olsun. 3 kere tıkladım ve yüzeyi çıkarttım. Sadece çizgiler seçili. Şu anda Follow Me yüzeye tıkladığımda kapı pervazım da bitti. Make Group. Gelelim kapının kanadına. Şu orta noktadan buradaki orta noktaya. Kapı kalınlığını da 5 santim yapalım. Ve Make Group. Bitti. Şimdi biz süpürgelik yapalım. Onun için yine Isolate'i aktif hale getireceğim. Şuradaki çizgi benim için önemli. Şu çizgiyi seçiyorum. CTRL C ile kopyaladım. Sonra Paste in Plus dedim, yapıştırdım. Benim bir tane kesite ihtiyacım var ki süpürgeliğim olsun. Süpürgelik yüksekliğini şöyle 10 santim 10'a 2 falan yapalım. Şöyle döndürelim. %90. Diyelim ki şöyle gelsin. İçe doğru gitsin. Evet. Şöyle saçma bir şey oldu ama. Böyle bir süpürgeliğim olsun. Öylesine çizilmiş bir kesit. Bunun da hemen yönünü değiştirelim. Şimdilik kapı pervazını hide ediyorum. Geldim buradaki süpürgeliğime. Şu noktayı birleştirelim. 3 kere tıkladım. Çizgiler ve yüzey seçildi. CTRL Shift burayı çıkartıyorum. 2 kere tıkladım. Follow aracına tıkladığımda süpürgeliğim oluşuyor. Şimdi Edit Unhide diyelim. Kapı pervazı gelsin. Şuradaki kısmı seçtim. Çekiyorum. Şu şekilde çektim. Aynısını burada yapacağım. Evet. Şimdi şuradan bir renk seçeceğim. Rectangle aracına tıkladım. Şöyle minik bir yer seçtim. Make Unique Texture dedim. Bunu daha küçük yapalım ya. 600. Şöyle bir yer seçtim. B'ye tıkladım. Alt dedim. Damlacıkta örnek aldım. Sonra geldim. Şuradaki süpürgelim hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Make Group yaptıktan sonra B'ye tıkladım. Şuradaki texture'un aynısını buraya atıyor. Şimdi şuradaki kısmı silebilirim. Buradaki karton piyerleri yapalım. Şöyle büyükçe bir şey olsun. Ona 20 olsun. Şöyle bir şey olsun. Line aracıyla şöyle buraya geldim. Sonra arc aracıyla şöyle yapıyorum. Evet. Şurayı sildim. Şuradaki çizgiyi kullanacağım.
Ctrl+C kopyaladım. Hemen Paste in Plus. Sonra şuradaki kısmı döndürelim. Bu şekilde. Hepsini seçtim. Yine Ctrl Shift buraya çıkarttım. Follow me ve bizim gördüğünüz gibi karton PR'imiz de hazır. Make group yaptım. Scale aracıyla birazcık belki boyutunu abartabiliriz. Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Şurada bir perdelik kısmını boş bırakalım. 20 santim kadar. Şöyle bir şey olsun. Gelelim buraya bir de tavan yapalım. Push pull 10 santim bir şey olsun. Sağ tıkladım, make group. Şimdi buradaki mekanımızın içerisine bir girelim bakalım. Ya da şöyle yapalım. Çoğunlukla kullanmayacağınız, belki kesit alırken kullanacağınız bir özellikten bahsedeceğim. Burada section plane diye bir şey var. Buna tıkladığınızda bunun temas ettiği her şeyi kesiyor. Mesela şuradaki yüzeyi tıklayalım. Tıkladım. OK dedim. Buradaki yüzeyi kesti. Şimdi move'a tıkladım. Bu seçiliyken şöyle ötelediğinizde kesit mantığıyla burayı kesiyor. Şöyle mekanıma bir daha bakayım. Evet. Mekanımız bu şekilde oluştu. Şimdi bunlara bir de spot yapalım. Grubun içerisindeyim. Isolate aktif. Hepsini seçtim. Grup içerisinde bir grup yaptım. Sonra şöyle yapacağım. Yarıçapı 7,5 olan bir circle çizdim. Buna şöyle 0,5 kalınlık verdim. Ve içeri doğru ne kadar olsun? 2 santim olsun. 2 santimlik bir şey yaptım. Push pull'la 0,3 içeri girdim. Sonra içteki yüzeyi seçtim. Spot yapıyoruz şu an. Scale'e bastım. Şu içteki yüzeyi küçülteceğim. Şöyle küçültüyorum. Şurada tatlı bir geçiş olmuş oldu. Ve spotumuz bitti. Hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Make component. Neden component? Çünkü spot aynı olacak hepsinde. Şöyle olsun. Şuradaki noktaya geldim. Biraz bekledim. Orta noktası çıktı. Şöyle seçelim. Şuradaki noktayı alalım. Sonra geldik bu noktadan bu noktaya bir tane daha kopyaladık. 6 bölü dedim. Şimdi şunu sildim. Bunu sildim. Bunu sildim. Bunu sildim. Sonra aynı şekilde burayı da yapacağım. Şu noktayı aldım. Buraya getirdim. Sonra bu noktadan bu noktaya bir kopya aldım. Bunu da yine 6 böyle yapacağım. Sonra baştakinden başlayalım. Şunu sildim. Şunu sildim. Bunu sildim ve bunu sildim. Evet, spotlarımı da bu şekilde yerleştirdim. Yine sections kısmına tıkladım. OK. Move'la şöyle bir gidelim. Evet. Tabi burada perdeliğimiz vardı. O yüzden şu tarafı 10 santim taşıyabilirim. Sildim. Burayı 10 santim öteledim. Şurayı da 5 santim öteledim. Evet. Şimdi baktığımızda modelimiz bitti. Bir sonraki videoda dışarıdan hazır obje nasıl alınır onu göstereceğim. Buraya yatak koyabiliriz vesaire. 3D Warehouse'un mantığından kütüphane nasıl oluştururuz onlardan bahsedeceğim.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda SketchUp dosyasına dışarıdan bir model nasıl ekleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. SketchUp'ın kendi kütüphanesi olan 3D Warehouse'dan bahsedeceğim. Öncelikle arayüzümüzden de 3D Warehouse'a girmek mümkün. Buradaki kısma tıklarsanız bir pencere açılır ve buradan rahatlıkla modeli indirebilirsiniz. Fakat ben buradan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Şimdi bir sürü model yapacaksınız ve modeliniz şişecek. Siz diyelim ki bir hazır obje indireceksiniz ama sadece bir bölümünü kullanmak istiyorsunuz. Onun bütün böyle gereksiz dosyalarını, özelliklerini, resimlerini çalışma dosyanıza indirmek istemiyorsanız bu ekrandan çalışmayın. Hem ayrı bir SketchUp dosyası olarak indirdiğiniz için Google'dan indirin ve ayrı bir SketchUp dosyası olarak indirin. Böylelikle hem kütüphaneniz oluşmuş olur hem de çalışma dosyanız patlamamış olur. Şimdi diyelim ki burada bir search ekranı var. Buradan istediğiniz objeyi İngilizce olarak aratmanızı tavsiye ederim. İngilizce aratın. Sonra Enter'a bastığınızda çıkabilir. Burada kategoriler var. Ben genellikle Interior Design diyorum. Ve burada bir sürü dosya geliyor. Veya herhangi bir şey arayın. Biz yatak kullanmak istiyoruz. Bed dedim. Enter. Bir sürü yatak çeşidi geliyor. Bu şekilde. Burada üstte de kategoriler var. Burada genellikle markaların vesaire kısımları var. Model dediğinde de sizlerin de modellediği herhangi bir kişinin buraya yüklediği dosyalar var. Bir sürü yatak modeli var. Ama yine ben size buradan almanızı tavsiye etmiyorum. Daha kaliteli olan tarafları nasıl ulaşabilirim? Şöyle ulaşabilirsiniz. Daha önce gelmiş, bunu aratmış ve kendince bir koleksiyon yapmış olan bir dosya bulursanız daha kaliteli bir modele ulaşırsınız. Aynı Trendyol koleksiyonu gibi. O da buradaki koleksiyon kısmında. Buna tıklarsanız gördüğünüz gibi bir sürü koleksiyon var burada. Ve içlerinde böyle 148 tane yatakla alakalı model varmış. Mesela şuna tıklayalım. Koleksiyonu tıkladıktan sonra yatakla alakalı bir sürü koleksiyon oluşturmuşlar. Geri geldim. Burada 22 tane varmış. Buradan seçebilirsiniz. Veya ben genellikle şöyle yapıyorum. İç mekanla alakalı bir şey istiyorsam Interior'a tıklıyorum. Koleksiyon diyorum. Buradan herhangi bir koleksiyondan bir şey, bir malzeme seçiyorum. Genellikle arada bir dolaşırım ve gözüme hoş gelen modelleri indiririm. Bunu da size tavsiye ederim. Kendi kütüphanenizi yapın. Her zaman internet bulamayabilirsiniz. Mesela şuna tıklayalım. Burada da güzel yataklar varmış. Mesela şunu indirebiliriz. Tıkladım ve böyle bir ekran çıktı. Burada boyutunu görüyorsunuz. 36 MB'mış. Poligon sayısını vesaire de görüyorsunuz. 27 adet materyali varmış. Şimdi download kısmına tıkladınız ve buradan belli başlı versiyonlar veriyor. En düşük olarak 2019 modeli olarak indirip açabilirsiniz. Bu 2023 çıktığında 2019'u yok ediyor. Şöyle bir mantıkla çalışıyor. 3-4 versiyonunu indirebiliyorsun kütüphanenizden. Ama daha düşük versiyonunu artık kullanılmaz hale gelebilmesi için böyle bir yönteme başvurmuş SketchUp. Biz buradan en düşüğünü kaydedelim. 19 kaydedelim. Bu arada burada 36 yazmasına rağmen 86.4 MB. Evet, dosya indi. Şimdi açıyoruz. Dosyam açıldı. Buradan isterseniz halıyı almayın ya da sadece yatağı alın. Yani demek istediğim şey şu. Ben mesela bunu almak istemiyorum. O yüzden SketchUp'ın çalışma dosyanızın içerisinden buradan modelinizi indirmeyin. Ayrı bir dosyayı indirin. Sonra gelin buradan CTRL C, sonra CTRL V yapın. Evet, model geldi. Şöyle bir tıklayalım. Sonra Move'dayken şu kırmızı noktasından kendi ekseni etrafında döndürelim. Ve taşıyalım. Şu şekilde ve öteledim.
Buraya belki bir tane de masa yapabiliriz. Bir tane de tuvalet masası arayalım. Şuradaki koleksiyonu bir daha tıkladım. Belki buradan tuvalet masası bulabilirim. Evet. Şuradan bir şu masa şeyi alabilirim. Buradan download kısmını tıkladım. En düşük versiyonu seçtim. Hemen indi. Okey. Bunu bir grup yapalım. CTRL C kopyaladım. CTRL V yapıştırdım. Şöyle döndürdüm. Ve duvara kadar yapıştıramıyorum. Ve şöyle öteledim. Böyle de bir tuvalet masamız olsun. Hatta bunu karşılasın direkt. Şöyle karşılasın mı? Karşılamasın. Şöyle köşede kalsın. Böyle iyi. Şimdi tavanımızı geri çağıralım. Ve şuradan bir kesit bakalım. Şu kısımdan. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet güzel bir model oldu. Siz de bu şekilde kendi modellerinizi, kendi projelerinizi yapabilirsiniz. Hazır objeyi bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Bu videomuzda DVG dosyasını SketchUp dosyamıza nasıl import edebiliriz, nasıl aktarırız bunu göreceğiz. Ve hatta modellemesini de yapacağız. File kısmına geliyorum. Buradan Import'u seçiyorum. Import dedikten sonra buradan aradığım dosyayı bulmam gerekiyor. Tabi dosya türünü şu anda AutoCAD DVG kısmına almam gerekiyor. Ve buradan bu dosyamı içeriye aktaracağım. Import diyorum. Close dedim. İnsan ölçeğinden çok çok küçük bir DVG dosyası geldi. Hatta bakalım. Gördüğünüz gibi 1,5 santimlik bir duvar kalınlığı oldu. Büyük ihtimalle bu 15 santim. Yani 10 ölçekli bir küçülme var burada. Yani yanlış aldık. Ctrl Z geri geldim. File dedim. Bir daha import dedim. Dosyamı seçtikten sonra Options kısmına tıklıyorum. Burada Model Unit kısmını santimetreye alırsanız santimetre dedim. OK. Import dediğimde Close diyorum. Ve gördüğünüz gibi artık santimetre cinsinden çalıştığım için AutoCAD'de ölçüm bu sefer doğru geldi. DVG dosyamı aktardım. Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bundan bahsedeceğim size. Evet, çizime şu şekilde başlıyorum. Rectangle'a tıkladım. Buradan şu köşeye, sonra şu köşeye. Bu şekilde devam edeceğim. Hatta şu kapı boşluğunu şu şekilde alacağım. Buradan da sonuna kadar devam edeceğim. Bunları silebilirim. Köşedeki çizgileri silebilirim. Sonra şu yüzeyi sildim. Bunu 3 metre yukarı kaldırıyorum. 3. Ve geldim bunu make group yaptım. Bunu şimdi görmezden geleceğim. Ve buradaki pencere boşluklarını yapacağım. Rectangle aracına bir daha geldim. Pencere yüksekliğim 150 olsun. Geldim make group. Sonra bunun yüksekliğini, yerden yüksekliğini 90 santim yapacağım. Sonra scale aracıyla şunu birazcık abartacağım. Dışa çıksın. Çünkü unheight yapalım. Şuradan dışarı çıksın. Tam bunun hizasına gelmesin. Onu istiyorum. O yüzden şimdi bir daha height yapalım burayı. Şimdi aynısından bir daha kopyalayacağım buraya. Ve aynı şekilde şu kısımları da kopyalayalım. Bu tam oturdu mu buraya? Ona bakacağım. Evet, oturmuş. Şuradaki kapımızı da yapalım. Kapıyı da şöyle 2.20 yüksekliği yapalım. Push pull'da da şöyle itelim. Sağ tıkladım make. Buradaki kısmı da yapalım. Rectangle'la. Hatta şuradan alalım da. Evet.
Şuraya kadar gelsin. Sağ tıkladım Make Group. Hatta bunların hepsini seçtim. Solid Tools'ta Auto Shell dedim. Bunları artık tek grup haline geldi. Hide ettiğim duvarları geri çağırdım ve şuna tıkladım. Tek grup yapmıştık ya. Şu kısmı neden dışarı çıkmış? Şöyle öteledim. Evet. Bu tek gruptu. Şimdi bunu Subtract özelliğine tıkladım. Duvarıma tıkladım ve boşluklarım otomatik olarak açıldı. Şimdi burada iç duvarlarını yapalım. Bu arada dış mekan yapıyorsanız şu kadarlık kısım size yetiyor aslında. Sonra bunun dış kaplamalarını vesaire dış cephesini çizebilirsiniz. Şimdi Rectangle aracıyla bunlara devam edeceğim. Burada da farklı bir yöntem izleyebilirim aslında. 300 diyelim hemen. Sonra şuradaki kapı yüksekliğini ne yapalım? 2.20 yapalım. Push pull'u devam ettim. Sonra push pull'u böyle çektim. CTRL'ye basarak şurada çizgi atamış oldum. Bıraktım. Ve aynı şekilde şöyle indirdim. Hemen şuradaki çizgileri siliyorum. Bunun tek bir sıkıntısı var. İşte şuradaki çizgilerin oluşması. Hemen bunu da Make Group yaptım. Şuradaki kısmı da yapıyorum. Rectangle ve Push Pull'la hemen yükseltiyorum. Bunu da grup yapıyorum. Pardon. Başka duvarımız. Şunları da yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Burada da farklı bir yol yapacağım. Şimdi 3 metre çıktık bunları. Bu arada CTRL-S push pull 3 metre. Şimdi bir daha değer girmeme gerek yok. Ya böyle yaparsınız, seçersiniz ya da iki kere tıklarsanız bir önceki ölçünün aynısını girer. Şimdi bunların hepsini yine grup yapacağım. Dış duvarları ayrı bir mantıkla yapmıştık. Bunları şunu ayrı bir mantıkla yaptık. Burada da farklı bir mantık yapacağım. Rectangle aracına tıkladım. Şöyle yeşil eksende kilitledim bunu. Sonra şuradaki yüksekliği aldım. Push pull'la çektim. Ve buna sağ tıkladım, grup yaptım. Buradaki duvarımızı çizmeyi unutmuşum. Hepsini seçtim, grup. Aynı şeyi burada da yapacağım. Hatta tutalım şuradan şuraya getirelim. Rotate'de de döndürelim. Mavi aksa kilitledim. Şöyle döndürdüm. Scale aracıyla bunu stretch yaptım. Evet, şimdi buradaki grupları seçtim ya da hepsini seçelim şöyle. Seçtikten sonra bunların hepsini tek bir grup haline getirdim. Duvarlarım bitti. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 tane pencerem var. Bunların hepsi birbirinin aynısı. Birbirinin aynısı olduğu için bunlara component yapacağım. Şöyle yapalım. Tıkladım. Bir tane rectangle çizdim. Sağ tıkladım. Make component. Create. Sonra geldim. Aynı rectangle'ı buna yapıştırdım. Sonra bunları tuttum. İkisini seçtim. Move yapıyorum. Ya da şöyle yapalım. Tek tek yapalım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Ama farkındaysanız burası dışarı bakıyor. Burası içeri bakıyor. O yüzden bunları çevirmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Sağ tıklayıp bunları yeşil eksende döndürüyorum. Baktığınızda şuradaki kısmı tıkladığımda burası yanıyor. Evet, şimdi buraya pencere yaptığımda diğerlerinde de otomatik olarak gerçekleşecek. Tıkladım. Hatta Isolate'i de aktif hale getireyim. Kısa yolu I'dı.
I tuşuna atamıştım. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Şimdi offset'e tıkladım. Buna bir 8 ya da 10 santim yapsak. 10 santim yapalım. 10 enter. Bunu sildim. Push pull geriye doğru şöyle 6 santim yaptım. Bunu hemen make group yaptım. Şöyle bir kalınlık aldım ve bunu 6 noktalı virgül alt yapalım. Push pull'la yukarı doğru çektim. Hepsini seçtim. Orta noktasına denk getirdim. Ve bunu da make group yapıyorum. Burada bir şey daha mı var? Evet. Şu kısmı sildim. Bunları şimdi arka tarafında bir patlama olmuş. Şunları bitiştirelim. Evet. Bunları bir grup haline getirdim. Sonra iç tarafına izolet inaktif bir rectangle çizdim. Offset 3 santim. Sonra şu kısmı sildim. Offset 6 santim. İç kısmı yine siliyorum. Push pull'la şöyle 2 santim olsun. Sonra hemen bunu grup yaptım. Grubun içine girince sadece bu kaldı. Şu yüzeye intersect face uygulayacağım. With model. Burayı da 4 santim çektim. Gördüğünüz gibi hepsinde tek tek oluşuyor. Sadece konumda bir sıkıntı olmuş burada. Şunu öyle sıfırlayalım buraya. Hatta şöyle sıfırlayalım. Bunlara cam da yapalım. Şöyle 2 santim yapalım. Sağ tıkla make group. Sonra şu orta noktasından tuttum. Yeşil eksenle kilitledim. Ve şu orta noktayı bıraktım. Buradan tuttum. Buraya bıraktım. Tabi bu daha büyük olduğu için kopyalamam sıkıntı oldu. Şöyle kırmızı aksta bunu bir scale yaptım. Aynısını şimdi mavi aksa yapacağım. Mavi aksa yaptım ve oturdum. Şimdi hemen buna bir malzeme atayalım. Glass. Evet. Pencerelerim bitti. Şimdi buraya kapı yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şu rectangle'ı kullanalım. Hemen şuradan bir yol çizeceğim. Sonra hepsini seçtim. Şu yüzeyi çıkarttım. Follow me ve buradan kapı kasamız. Kapının kasası bitti. Make group dedim. Hatta make component mi yapsam? Bakalım. Uzunluğa 100 yok. Neyse devam edelim. Bir tane de şurada kapı pervazı yapalım. 7'ye 1.5. Line aracıyla yine yol çizeceğim. Hepsini seçtim. Yüzeyi çıkarttım. Follow me. Kapı kasamız da bitti. Bu arada böyle koyu bir renk oldu. Bunun anlamı şu. Bu yüzey ters. Sağ tıklarsınız. Reserve face dediğinizde yüzeyi tersine çevirir. Yani yönüne çevirir. Bunu grup haline getirdim. Şimdi hemen buraya bir tane de kapı kanadı çizelim. Şöyle 5 santim yapalım. Sağ tıkladım. Make grup yaptım onu da. Sonra hepsini seçtim. Bir grup daha yapacağım. Sağ tıkla make grup. Şu alttan bir bakalım. Şu kapıları buraya taşıyabilir miyim? Şöyle kopyalasam. Evet. Şimdilik
Push pull'la isolate'i kapatalım. Scale'e basalım hatta. Scale'de şöyle küçülttüm boyutunu. Sonra kapı kasasının içerisine girdim. Şöyle seçtim. Şurayı seçmiş oldum. Isolate'i kapattım. Şöyle taşıyalım. Sonra kapı kanadına geldim. Şöyle isolate'e bakın. Push pull yapalım ya da bunu. Push pull, isolate'i kapattım. Şu noktaya taşıdım. Şimdi kaldı kapı pervazı. Kapı pervazını da şöyle seçtim. Move yaptım. Buradan buraya taşıdım. Biraz daha olsun. Şöyle. Evet. Isolate aktifken şöyle yapalım. Aynısını şuraya da taşıyayım. Şöyle olsun. Bu arada kapının şu tarafı da ters olmuş. Şunları da silebiliriz. Evet. Şimdi bunu grupluktan çıkartıp component yapmak istiyorum. Çünkü diğerlerinde de aynı şeyler olacak. Aynı kapılar olacak. Make component. Create. Hemen bunları kopyalayalım. Baktım şuradaki yatak odasına kopyaladım. Sonra bir kapımız daha var. Şurası. Bunu da rotate edip döndürelim. Ama burada 1 metreydi galiba. Bakalım bir. Yok, 80 santim. Döndürelim. Şöyle 90 santim oturdu mu? Oturmadı. Aynı işlemleri burada da yapacağız. Ama maalesef bu make component olmayacak. O yüzden make unique yaptım. Kendi içinde bir component olacak. Kapı kasasından başladım yine. Şöyle 10 santim kaydırsam tam oturur mu? Oturdu. O yüzden her tarafı 10 santim kaydıracakmışız. Şöyle geldim. 10 santim. Bakın bir önceki ölçüyü hemen kavruyor. Hafızasında tutuyor. 10 santimi direkt değer girmeden çıkartıyor. Sağ alt köşeden görebilirsiniz. Şöyle yapayım. Otomatik olarak şurada hemen yakalıyor. Buradaki kapı kasasını da yapalım. Kanadını da yapalım. Şöyle. Bakın. Hemen yakalıyor. Bu da bitti. Kapıyı da bitirdik. Şimdi şuradaki kısma gelelim. Şöyle yapacağım. Hemen bunu make group. Grup yapmamın nedeni şu şeyi. Hemen isolate yaptığımda bunu yalnız bırakmak. Hemen şuna bir 10 santim bir offset verdim. Sildim. Push pull'la bir 10 santim daha verdim. Şöyle yapacağım. Fazla detaylandırmak istemiyorum. Divide dedim. Bunu böleceğim. Şöyle 3'e böldüm. Sonra bu noktadan tuttum. Şöyle 10'a noktalı virgül 2 dedim. Hemen yanına kopyalayacağım bir tane daha. Sonra şu ortadaki çizgiyi sildim. Push pull'la kaldırdım. Grup yaptım. Şu orta noktadan oradaki noktaya bıraktım. Bunları seçtim tamamını. Bir grup yaptım. Hatta şurada bir büyük bir kanat yapalım. 2 santim. Şunu sildim. Ortaya 4 santim offset verdim. Ortasını sildim. Yine push pull'da 2 santim şöyle gelsin. Make group. Isolate aktif. Sağ tıkladım. Yine iz çıkartacağım. Push pull'da şöyle 2 santim gelsin. Ya da 4 santim gelsin. Çok ince oldu ama kalsın böyle. Belki hoşunuza gitmezse siz kendiniz bunu düzeltirsiniz. Hemen bunlara da bir şey çizelim.
Hatta şöyle yapalım. Rectangle'la yine cam çizelim. Push pull 2 santim. Sağ tıkla make group. Tam orta noktası buraya. Sonra bu noktadan tuttum buraya. Şuraya rectangle yapalım bir daha. Push pull 2 santim. Sağ tıkla make group. Şuraya kadar gelsin. Bunları da yine malzeme atalım. Şöyle seçtim. Make group. Böyle bir şey oldu. Zemini yapalım. Zeminde şöyle bir şey yapsak. Şu yüzeyi seçtim. Sonra şu dıştaki yüzeyleri tıklayarak çıkartıyorum. Kolay bir yöntem. Sonra şu üst yüzeyi çıkarttım. Gördüğünüz gibi çizgileri seçmiş oldum. CTRL ile C ile kopyaladım. Sonra çıktım gruptan. Edit Paste in Plus dedim. O çizgiler geldi. Herhangi bir endpoint'ten endpoint'e çizdiğiniz anda gördüğünüz gibi o kapalı yüzeyler birer yüzey haline geliyor. Şimdi bunun tavanı ayrı olmuş oldu. Yani push pull'da şöyle 20 santim aşağı bassak. Aynı şeyler bunlar için de geçerli. 2 kere tıklamam yetiyor. Şimdi 3 kere buna tıkladım. 3 kere buna, 3 kere buna, 3 kere buna. Sağ tıkla make group. Gördüğünüz gibi böyle bir temiz çalışma oldu. Şimdi aynısını aşağı kopyalayalım. Şöyle mavi aksı kilitledim. Aşağı doğru bıraktım. Tabii şu alttaki kısmı şöyle push pull yapalım. CTRL'e basarak ...20 santim push pull yaptım. CTRL'e bir daha bastım. Artı ikonu kayboldu. Şöyle kapattım burayı da. Burayı da böyle kapattım. Şimdi bakalım nasıl olmuş şey. Şurayı böyle çizgilerini silebilirsiniz. Burası bu şekilde oldu. Buradaki kısım da böyle oldu. Bunlara yine malzeme atayabiliriz. Buraya böyle. Buraya da bir seramik bir şey atayabiliriz. Şimdi şunu bir hide yapalım. Evet. Böyle bir model ortaya çıkarttık. AutoCAD dosyasını bu şekilde import ettik. Ben duvar yükseltmelerini, kapı, pencere vesaire bu şekilde yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber alıştırma model yapacağız. Merdiven modelleyeceğiz beraber. Birkaç farklı merdiven modelleme türünü göstereceğim. Önce bir rectangle'la bir basamak çizelim. Şöyle yapacağım. 30 noktalı virgül 120. Şöyle bir merdiven basamağı çizdim. Bunu hemen component yapıyorum. Create. Sonra bu component'a bir yükseklik verelim. 16 olsun. Sonra bundan kopya alacağım. Kopya aldım. Sonra 19x dedim. 20 basamaklı bir merdiven olsun. Sonra ben burada böyle bir düz bir hat istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Çok basit bir yöntemi var. Component'ın birine girdim. Şu alt kısmına tıkladım. Sonra aşağı doğru çektim. Gördüğünüz gibi düz bir yüzey oldu. Bu component diğerleriyle aynı iken şöyle yapalım. Bunun içine girelim. Bunu hemen make group yapalım. Sonra şöyle yapalım. Grubun içine girelim bu sefer. 2 santim basalım bunu. Gruptan çıktım. Şimdi ben buna bir mermer
yapacağım. Şöyle bir yüzey çizdim rectangle'la ve geldim buna şöyle 2 santimlik bir kalınlık verdim. Sonra şöyle 2 santimlik bir çıkıntı yaptım. Arka aracına geliyorum. Şu orta noktadan şöyle çekiyorum. Evet. Sonra şurayı şöyle kavis bir hale getirmiş oluyorum. Ve bu mermeri de make group yaptım. Şimdi bir component var. İçine giriyorum. 2 tane grup olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu hemen make unique yaptım. Şurayı çıkartacağım. Tabi burası grup oldu. Şimdi grubun içine de girmem gerekiyor. Şöyle çektim. Fazlalığını sildim. Push pull ve burayı sildim. Böyle bir modelleme yaptık. Bunu hemen kenara alayım. Şöyle kenara aldım. Merdivenimiz gitsin, bir sandığa çıksın, sonra dönsün. Bu bir merdiven yapalım. Yine şöyle yapacağım. 30 noktalı virgül 120. Yine bunu component yapacağım. Buradan da alabilirim fakat baştan yapalım. Yine 16 santim verdim. Make component yaptım. Create dedim. Hemen kopyasını aldım. 9x dedim. Sonra şunu hemen make unique veya export deyip sağa tıklayıp make group yapabilirsiniz veya component yapabilirsiniz. Çünkü buradaki sağlığı şöyle yapacağım. Bir line çizeceğim. Bir mesafe belli etmem gerekiyor. 120 dedim. İster içine girin push pull yapın, ister böyle scale yapın. Sonra şuradaki çizgiyi silin. Aynısını çünkü buraya da kopyalayacağım. Şimdi burada bir kalınlık olsun. Ne kadar? 10 santim olsun. Bir kova boşluğu olacak. Şimdi burası tam benim orta noktam olacak. Onun için bir kopyasını alacağım bunu. Şöyle kopyasını aldım. Sonra şuradaki komponentlerin hepsini seçtim. Şu noktayı aldım. Şöyle şuraya getirdim. Sonra rotate ettirmem gerekiyor. Şu şekilde. Yoksa bu sefer yönlerimiz şaşmış olacaktı. Şimdi buraya tıkladığımda, ön noktaya tıkladığımda buradaki ön noktada olmuş oldu. O yüzden rotate yaparak bunları yerleştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi şuradaki iki noktayı hemen bunları birleştirebilirim. Sonra yine aynı mantıkla şuradaki kısmı şöyle aşağı indirebilirsiniz. Şu şekilde buraya birleşmiş oldu. Yine burada da öyle bir güzellik oldu. Şuradaki kısmı şöyle aşağıda indirebilirsiniz. Şöyle. Veya CTRL-Z geri geldim. Bayağı geri geldim. Diyelim ki bunlar, şöyle bir duvarım var benim. Şu insanı sildim. Line aracıyla şöyle bir duvar çizeceğim şimdi. Yukarıda 320 çıksın. Şöyle. Şöyle gelsin. Push pull 20. Yani tam iki duvarın ortasında bir merdiven olsun ve bunlar duvarlara saplansın. Hemen şunları da make group yaptım. Şu şekilde şuraya getirdim. Hatta bunu geldim. Şuraya yapıştırdım. Rotate ettirdim. Scale'i de şöyle yaptım. Evet, duvarlarımı çizmiş oldum. Hatta bunları da yine tek grup haline getirdim. Böyle olsun. Diyelim ki bunlar da duvarlara saplanmış olsun. Yükseklikleri 16 değil de CTRL 16 değil de bu 8 olsun. Şu şekilde. Böyle bir merdiven olmuş olsun. Hatta bunlara gelelim. Şöyle bir şey de yapalım. Şöyle bir uzunluk alalım. Şöyle 90 santim yukarı çıksın. Aynı şekilde buradan da 90 santim yukarı çıksın. Sonra şurada bitsin. Ve böyle bunu aşağı indireceğim. Şuraya biraz bekledim. Yukarı doğru çektim. Referans çizgim çıktı. Şuradan şöyle indirdim. Şimdi şuradan keseceğim ve sileceğim. Bu şekilde. Bir de şöyle kalınlık verelim. 2 santim bir kalınlık verelim. Ya da 1 santim versek. Neyse, grup diyelim. Böyle oldu. Şimdi aynısını buraya da ekleyebilirim.
Şuradaki noktadan tuttum. Şuraya yerleştirdim. Sonra rotate ile şöyle 180 derece döndürdüm. Şimdi bunların hepsi component olduğu için buraya girdim. Component'a isolate aktif hale getirdim. Şimdi bakayım, bunlar grup değil. Grup yapalım. Make group. Sonra circle aracına geldim. Şöyle 1 santim yarıçaplı bir circle çizdim. Move yaptım. Şöyle köşeye getirdim. Sonra şuna şöyle bir kalınlık vereceğim. Şöyle 3 olsun. 3 olsun. Bu da buna denk gelmiş olsun. Hatta şöyle yapabiliriz. Push pull. Isolate'i kapattım. Şuraya gelsin. Şundan bir kopya alacağım. Ctrl+C. Sonra buradaki kısmı make group yaptım. Sonra şu yüzeyi kopyalamıştım. Ctrl+B yani pasting plus yaptım. Push pull 1 santimde böyle yaptım. Sağ tıkladım, make group. Hatta içine girdim şöyle. Bunu birazcık da şöyle öteledim. Hepsinde de ötelenmiş oldu. Burada da aynı şekilde. Şimdi B'ye bastım. Buraya bir cam malzeme atabiliriz. Şöyle atalım. Şuraya da ahşap atalım. Buraya da. Şurayı silsem mesela. Böyle bir bizim merdivenimiz oldu. Bir tane de döner merdiven göstereceğim. Şimdi ilk önce Circle'a tıkladım. Circle'a tıkladıktan sonra sağ alttan bunun çevresindeki segment sayısını belli edeceğim. Toplamda ben 16 tane istiyorum. O yüzden 16 dedim. Enter dedim. Yani şu anda bir 16 gen çizmiş olacağım. Yarıçapı da 150 olsun bunun. Sonra line aracına geldim. Buradan tuttum. Orta noktasına bir tane çizgi geldim. Buraya bir çizgi. Şimdi bunu make group yaptım. Diğerlerini artık silebilirim. Sağ tıkladım. Make component yaptım. Create dedim. Sonra tam orta noktasından tuttum. Şöyle kopyaladım ve bunun 15x dedim. Toplamda 16 tane benim burada sağ üst köşeden görüyorsunuz component'ım oldu. Şimdi yüksekliği 20 santim olsun. Ve bunlardan şöyle kopyaladım. Toplamda 16 tane istiyorum. 15x dedim. Şöyle kopyalamış oldum. Şimdi bir atlayarak yukarı yukarı çapraz çapraz çıkıyorum şöyle. Seçiyorum. Şimdi bunları seçtim ben. Ctrl+C'ye kopyaladım. Sonra geldim. Böyle delete dedim, sildim. Kopyaladığım şeyi Ctrl+B yani pasting plus'la şuradan yapıştırmış oldum. Evet. Şimdi şu orta noktasına geldim circle'la. Mavi eksende 15 santimlik bir circle çizdim. Push pull yapalım. Şöyle push pull yaptım. Buradan da 90 santim yukarı çıksın. Evet. Böyle olsun. Şimdi bunu push pull'la yine 20 idi. 10 yapalım hatta bunu. Şöyle. Şu şekilde olsun. Bir de korkuluk çizelim. Line aracına geldim. Şuradan 90 santim yükselelim. Sonra şuradaki noktaya, tabii burada da oluştu. O noktadan bu noktaya yaptım ve burada bir korkuluğum oluşmuş oldu. Hemen akabinde buraya geldim. Bunu bir grup yapalım. Make group. Sonra şuraya bir circle daha çizelim. Ne kadar olsun? 1,5 olsun. Buradaki çizgileri seçiyorum. Şu iki çizgiyi seçtim. Sonra buraya bir follow mu yapacağım. Şöyle. Çok ince oldu ya. Scale ile şöyle 2 desek. Yine şu çizgileri seçtim.
Follow me. Şöyle döndük. Evet, şimdi daha güzel oldu. Şimdi şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Component'ın içerisine girdim. Bir daha girdim. Sonra burada intersect face dedim. Beef model. Şuradaki kısmı siliyorum. Böyle daha güzel oldu. Hemen gelelim. Buradan bir örnek aldım. Sonra buna geldim, yapıştırdım. Bu videoda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.